Selam arkadaşım, hoş geldin. Ben Kumetay, namı değer Lu. Bugün çok ilginç bir videoyla karşındayım ve gördüğün gibi sadece ben değilim karşında olan aynı zamanda Asım, namı diğer Asım da bizlerle. Hoş geldin Asım öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. E, Ben videonun konseptini bir yandan introda anlatmak istiyorum. Aslında bu video fikrine e, bize Asım hediye etti diyelim yayındayken. Chat'te başlıktan da anlayacağın üzere dedi ki ya işte ben 70 saat küsur oynadım oyunu ve hani yeni sayılırım oyunda. Sen daha çok oynamışsın işte 700 küsur saat oynamışsın. Neden böyle bir video yapmıyoruz ki işte 70 saat oyuncuyla 700 saat oyuncu birbiriyle konuşuyor, soru cevap yapıyor gibi. Çok hoşuma gitti ve bugün buradayız. Özetimiz bu. Bugünkü videomuzun özeti. Asım sorular hazırladı. Tabii ki birazcık bilgi alışverişi de yaptık öncesinde. Çok fazla uzatmadan ben lafı Asım'a bırakıyorum. Evet. Evet. Tekrar merhaba. Şimdi ben açıkçası şeyle başlamak istiyorum. Bu ee, nasıl desem daha baştan takıldık böyle ama artık Sağlık olsun. doğal, Bunu böyle şey gibi düşün. doğal olsun diyelim. Aynen öyle. Yani yayındayız abi, tamam mı? Ve sen chatten yazmıyorsun da onun yerine mikrofondan soruyorsun gibi düşünebilirsin yani. Hiçbir kasıntı olmalık durum yok. Biz bizeyiz yani burada. Aynen. Şimdi Early Access olduğunu biliyoruz oyunun da. Yalnız yine de bazı zorluklarla karşılaştım ben. Şimdi benim gibi zorluklarla karşılaşan arkadaşlar olabilir veya oyun hakkında daha önce bir şey duymamış olan birisi olabilir. Hem tanıtım amaçlı hem de böyle oyun içerisinde zorluklara karşı bir şeyler öğrenebilecekleri bir video olsun. Hem bana da faydası olsun da istedim bir yandan. Evet. O yüzden teşekkür ederim yayına davet ettiğin için. Ben teşekkür Şimdi ederim asıl böyle bir teklif sunduğun için. Benim de bir yandan zihnimi açtı diyeyim bu konsept. şimdi ben şeyle başlamak istiyorum. Ben oyunun aslında Early Access'e başlaması bayağı geçmiş ama Hı hı. benim keşfetmem çok uzun sürdü. Sen mesela nasıl keşfettin oyunu? Ne zaman keşfettin? Evet, evet. Ya ben de aslında nispeten çok geç keşfedenlerdenim. Çünkü baktığında oyun 2 senedir erken erişimde şu anda. Hatta İkisi. tabii tabii. Mart'ın kaçı hatırlamıyorum tam olarak ama bir dakika biz Mart'tayız değil mi şu an? Evet, 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 Tamam. evet. Bir yo bir dakika. Abi biz Nisan'dayız. Benim zaman kavramı Mokoko. Nisan'ın kaçıydı hatırlamıyorum ama Nisan Evet, evet ayında. diyorum ben de. Ben de Evet. Mokoko. Abi bu arada Asım'ın da uyku düzeni biraz benimki gibi. Hani gece insanı biraz işinden dolayısıyla. O yüzden ikimizin de zaman kavramı böyle kopuyor arada. Siz bizi düzeltin en azından yorumlarda arkadaşlar. Yine atladığımız bir şey olursa biz kendimizi düzeltmeyi unutursak. Oyunun erken erişime çıkması yaklaşık ikinci yılı Nisan ayının ortalarında falan yani birkaç gün içinde doluyor diye hatırlıyorum. Bununla ilgili net bir bilgi şu an elimde yok. Ben de izlediğim videolardan hatırladığım kadarını anlatmaya çalışıyorum. Hatta bununla ilgili de bir sürpriz olacak mı olmayacak mı bir muamma. Yani oyun aslında bu Nisan itibariyle ikinci yılını doldurmak üzere erken erişimde ve ben yaklaşık bir yılından sonra keşfettim. Yani bir yılı tam dolmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Tabii geçen yaz ben oyuna başlayalı birkaç ay oluyordu doğru. Ondan önceki kış. Evet nispeten bir yılını doldurmaya yakın ya da bir yılını tam doldurmuşken başladım ben oyuna. Ve tuhaf bir şekilde Steam'de düştü sayfama. Yani sosyal medyada vesaire hiçbir yerde görmedim oyunla ilgili hiçbir şey bende. Arayış Yani içerisinde değil o zaman öyle mi? hayır hayır. Zaten hani ben oyunları böyle çok abi nerede yeni oyun çıkıyor bilmem işte şu kanaldan takip edeyimden ziyade keşfetime düşen ya da işte Steam sayfama, kuyruğuma, mağazama düşen oyunlardan keşfediyorum genelde. Bu oyun da yanlış hatırlamıyorsam ya Steam kuyruğuma düştü ya da bu Steam ana sayfasına düşüyor ya bazen Hı hı. küçük bölmelerde işte beğendiğin, oynadığın oyunlara benzer diye. Ya da orada bir yerde çıktı karşıma tam emin değilim.
Ve dedim ki görsel olarak çok hitap etti bana. Ya bir bakayım. Zaten bakış o bakış işte buralara kadar evrildi sonra. Oyunun içinden çıkamadım. Hani şey kısmına katılıyorum. Gerçekten başta zorlayıcı bir oyun. Öğrenme eğrisi biraz yüksek olan bir oyun. Ama içine girdikçe de kopamadığım bir oyun yani. İşte o yüzden de hala buradayız dediğim gibi. Ya aslında bir yerden sonra böyle daha rahat öğreniliyor yani açılıyor. Ya başta böyle bir karmaşık geldi bana da e, mekanikleri falan çözmeye başladıktan sonra ne neyden etkileniyor, ne neyden etkilenmiyor daha da kolaylaşmaya başladı ama ya diye başka ne oyunlar oynadım daha önce bilmiyorum tabii. E, Ya ben genelde ARPG tarafından geliyorum bu arada. Şu anda bu oyunun temel oyuncu kitlesi çoğunluğu ikiye ayrılmış durumda. Hem ARPG kısmından gelen oyuncular var benim gibi. Bir de Souls-like kısmından gelen daha çok Souls-like oyunlar oynamış bir kitlesi var. Ben öyle çok haşır neşir değilim Souls-like'da. Tabii Sekiro'dur, Nioh'dur vesaire oynamışlığım var ama böyle yüzlerce saat gömmedim hiçbirine. Taş çatlasa belki 10 saat ya oynamışımdır ya oynamamışımdır her birini. Öyle söyleyeyim yani. Bu arada zorluk kısmı ile ilgili de e, hani 70 saat baktığında çok az geliyor olabilir kulağa. Hani daha 100 saat bile değil ama bu oyun için gerçekten evet. 70 saat artık dediğin gibi mekaniklere alıştığın ve oyunun bir üst seviyesine geçtin. Yani oyunun aslında ikinci katmanına geçtiğin bir kısım. O yüzden de aslında zoru başarmışsın. Onun için de tebrik ediyorum. İlk 30-40 saatte bu oyunu bırakmadıysan eğer gerçekten sabır sınavını geçmişsin demek oluyor çünkü. Ya ama atmosferi kendisine çekiyor canım şimdi. Evet. Ee, Yani son zamanlarda yapılan başka oyunlarda da bunu hissediyorum ben. Özellikle Little Nightmares'de mesela çok belli Hmm. oluyor. Hı Hafif hı. hafif onun görsel tadı da var oyunda. Değil mi? O Onun kendine dışında haslık var burada da aynen aynı aynen. şekilde. Onun dışında zaten aksiyon RPG'yi hepimiz seviyoruz. Evet. Ee, Yani bu türü oynayanların çoğu ondan dolayı oynuyor. Bir de Souls-like da zaten son 10 senedir filan ayrı bir kitlesi var onun da. Ve Ya revaçta hepsini bayağı böyle evet. evet evet. Ya görsellikle çoğu firma özellikle gerçekçiliği ön planda tutup daha böyle ekran kartını kasıcı. Ha, ben demiyorum ki şu anda No Rest for the Wicked görüntüleri şey değil, çok kaliteli değil. Çok gerçekten çok kaliteli ama Hı hı. diğerleri kadar böyle gerçekçiliğe odaklanmamış, daha sanatsallığa odaklanmış olduğu için çok çekici geldi yani. Evet, evet. Çok katılıyorum buna %100. Zaten benim de ilk dikkatimi çeken ne olmuştu? Hani yıllardır tartışılan bir şey var ya oyunlarda işte oynanış mı, hikaye mi yoksa grafikler mi Hı. diye. Şimdi bu oyun üçünü de içinde barındırıyor. Daha sorulara geçmeden bu arada cevapları veriyoruz bir yandan ama olsun. Güzel bir yerden orta açtın. Kayıtsız kalamadım o yüzden Asım. Yani oyun ilk başta şimdi görsel olarak hitap ediyor. Bir onun albenisiyle giriyorsun içine. Oynanışı da seni alıyor. Sonra diğer Hı hı. elementleri de seni alıyor. Hani güzel yanı bu. Ha, eksiklikleri yok mu? Ona da değiniriz muhakkak tabii ki vardır. Hı. Hani hatasız kul olmaz diyelim ama hani ilk etapta bahsettiğimiz zaman şu an bir oyunu keşfetme ve oyunu seni oynamaya iten faktörlerden bahsediyorken No Rest for the Wicked bunu bence çok iyi başaran oyunlardan biri. Hani janra Hı hı. dışında da genel olarak oyun olarak baktığımızda gerçekten bu üç komponent yani bu üç elementi oynanış, hikaye ve görsellik kendi bünyesinde bence çok başarılı buluşturuyor, bir araya getiriyor yani. Yani yine tanımlamasını yaptın aslında daha önceden ama yine de ben tekrar sorayım bir. Oyun tanımlayacak olursan e, nasıl tanımlarsın? Hmm. Yani e, aksiyon RPG oynamışsın daha önceden farklı farklı oyunlar. Bu oyunu direkt sadece aksiyon RPG olarak mı tanımlarsın? ARPG olarak mı yoksa e, Souls-like ARPG demin konuştuklarımız dışında herhangi başka bir şey eklemek istediğin bir şey var mı o konuda? Ya aslında başta ben de buna çok kafa yordum. Hani dedim ya bu ne, bu oyun ne, güzel iyi hoş oynuyorum ama ne diyeceğiz ki buna hani. Bu kimlik arayışını No Rest for the Wicked da hala bence kendi içinde biraz yapıyor ve şöyle sıyrılmaya çalışıyorlar.
Hani biz Wicked-like, Wicked'ız yani. Biz Wicked olarak görün. Anladım. Ben de oradayım birazcık. Çokça takip ettiğim için oyunla ilgili pek çok şeyi mantıklı buluyorum ama bu kolay bir şey değil tabii. Hani çünkü Diablo-like diye bir şey çıktı artık biliyorsun. Artık Diablo-like deniyor ARPG gibi olmaya Evet. çalışan oyunlara. Şimdi bunu Diablo başardı. Neden? Diablo 2 gibi bir kült bıraktı bize çünkü. O sayede bu ismi yapabildi. Wicked da hani birazcık fazlalıklarından sıyrılıp birazcık eksikliklerini kapatıp gerçekten Wicked-like türünü alt türünü yaratabilecek bir oyun. O yüzden ben şu an hani Wicked gibi diyorum bu oyun gerçekten. Yani soran olduğunda bu oyun ne abi? Wicked gibi. Çünkü o kadar farklı türden güzel yanları bir araya topluyor ki işte tek başına ARPG diyemem. Tek başına Souls diyemem. Tek başına survival ya da crafting diyemem hani. Ama hepsinden güzel güzel şeyleri bir arada topluyor. O yüzden Wicked gibi. Yani en doğrusu benim için. Evet. Peki şimdi oyunu almayı düşünenler için yani sadece şeyle mi oynaması gerekiyor? Bunu gamepad'le mi oynamak gerekiyor yoksa klavye mouse'la da oynama mümkün mü? Ya orada şöyle bir insanlarda şüphe oluyor. Oyunun combat sistemi biraz daha Souls'a yakın olduğu için oyuncular hani eyvah klavye mouse'la mı daha rahat ederim işte parry atmak gerekiyor falan ya da dodge'lar ama gamepad'de mi daha rahat ederim kaygısı hep oluyor. Yayınlarda da soranlar oluyor. Yorumlarda da keza YouTube'da. Yani oyun en rahat oynanacak şekilde tabii ki kontrolcü için tasarlanmış yani gamepad için tasarlanmış. Ama eğer ki siz League of Legends oynadıysanız ya da işte daha eskilere gidelim Diablo 2 vesaire oynadıysanız bunlar klavye mouse'la oynadığımız hep oyunlar ve aşina olduğumuz oyunlar. Keza Path of Exile vesaire bunları hep klavye mouse'la oynadıysanız bu oyunda da inanılmaz zorlanmazsın. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani hem WASD kontrolü var klavye mouse'da modern kontrolle şimdiden geçiş sağlamış durumda. Onun haricinde de klasik point and click dediğimiz yani mouse'la tıklayarak yönlendirdiğimiz bir de bunun arasında hibrit bir yöntem olarak 3 farklı da klavye mouse'da rahat optimizasyonu var kontrol açısından. Ve haricinde de zaten tuş atamalarınızı da optimize edebiliyorsunuz. Hani çok ilginç şekilde oynayan tanıdığım arkadaşlarım var ya hani tuş atamalarında. O konuda hani kafanız karışmasın nasıl istiyorsanız öyle oynayabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşayana ben daha denk gelmedim yani. Anladım. Anladım. Ya çünkü ben almadan önce bana böyle bir şeyde bulunmuştu da o yüzden bir sorayım dedim. Ben de gamepad'le oynuyorum da Evet, tabii evet. onun söylediğinden kaynaklı baktım ben hani dedim çok hoşuma gitti. Trailerlarından filan. Dedim ben bu oyunu oynayacağım. O yüzden madem o da önceden demosunda filan denemiş dedim o zaman alayım. Yani gamepad alayım bir tane gamepad'le oynayayım. O şekilde oynuyorum ben şu anda. Tabii Peki gamepad'in oyuna rahatlığı başka bu arada. Çok pardon. yani evet. Evet ben de hissettim onu biraz klavye mouse'la da biraz bir denedim de gamepad'de biraz daha rahat evet. Evet. Daha rahat oynanıyor gibi geldi bana da. Peki oyun hakkında şimdi sınıf kavramı var mı oyunda? E, Ben tamam tabii ben o, o kadarını biliyorum tabii ama Tabii yine de tabii. hiç bilmeyen, hiç daha bunun adını duymamış, ilk defa böyle fikir edinmek isteyen arkadaşlar için de bir sormak istedim. Çok güzel bir yere değindin. Buradan da yine ben ortaya alıyorum o zaman. Yani şu anda aslında oyunda hard class dediğimiz bir class sistemi yok. Yani bu Hı, Diablo'dan işte Path of Exile'dan aşina olduğumuz işte oyuna girdiğimizde ekranda karakterlerin olup seçtiğimiz bir hard class. İşte Necromancer'san sadece Necromancer ya da büyücüysen sadece büyücü gibi bir sistem yok. Şöyle bir soft class sistemi var. Silahlar ve statlar var oyunda. Şu an için erken erişim kısmı için konuşursak eğer. Bu 1.0'da değişecek zaten. Kanalı eskiden takip edenler bilir. Eğer bu videoyla izliyorsanız da hemen oradan da bir reklam yapayım size. Playlistlerde, ilgili playlistlerde bulacaksınız No Rest for the Wicked Türkçe rehber videolarında. Orada zaten 1.0'da gelecek yeniliklerden bahsettiğimiz pek çok videoda bulunuyor. Class sistemi de bunlardan biri. Ama şu anda oyunda siz statınıza örnek veriyorum. Diablo 2 gibi yine oradan örnek vereceğim. Oradaki stat sistemiyle aynı bir stat sistemi var.
Dexterity veriyorsanız dexterity olan silahları kullanıyorsunuz. Bu işte kalkan da olabilir, kılıç da olabilir, hançer de olabilir. İşte büyücü oynamak istiyorsanız büyücü silahının gerektiği statlar üzerinden build'inizi yapıyorsunuz ve bu statları işte kendi min-max'ınıza göre diyelim, ağız tadınıza göre, build'inize göre eşleyebiliyorsunuz şu anda. Hani böyle bir soft class sistemi var ama 1.0'da hard class sistemi olmayacak yine. Yani yine büyücü oynamak istediğinde büyücüyü seçmeyeceksin. Ama o birazcık daha böyle giydiğin silahı oynama üzerine dönüşecek. Hani çok detayına girip şu anda hani kafanızda şişirmeyeyim açıkçası. Detayları dediğim gibi hani ilgili playlistteki videolardan da bulabilirsiniz. Anladım. Tamam. Tamam. Peki şimdi oyunu beğendik, gördük, hoşumuza gitti, satın aldık. İlk böyle tavsiye edeceğin ne olur? Çok güzel soru. Yani bunu yayında da yine bazen geliyor böyle sorular. Abi hani bu tarz oyunlarda insanların ihtiyaç duyduğu şey öncelikle rehberler oluyor ya. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Benim için de böyle. Evet. Yani hele ki Diablo 4 oynarken hani az o forumlarda YouTube videolarında kaydırmadım. Hani güzel build, doğru build bulmak için vesaire. Ya da yeni gelen mekanikleri öğrenmek için. Şimdi bu oyunda ama şöyle bir fark var. Oyuna girer girmez zaten bunu hissediyorsunuz, hissedeceksiniz de. Aldınız, deneyimleyin önce arkadaşlar. Yani e, bu oyuna diğer ARPG ya da işte birazcık daha Souls-like gibi yaklaşabilirsiniz aslında ama diğer ARPG'ler gibi yaklaşmamanız lazım. Yani oyunun size sunduğu bir hikaye, bir atmosfer var. Önce oraya bir girin. Ne oluyor? O keşif hissinden uzaklaşmayın. Çünkü ARPG'den geliyorsanız eğer şu refleks olacak sizde. Tamam hadi bitirelim oyunu bir an önce. Oyun sonuna ulaşalım. Build'imi yapayım, her şeye tek atayım, temizleyeyim her yeri. Daha çok loot alayım gibi. Bu oyunda o biraz yok. Orada biraz frenliyor bizi ve oyunun başından itibaren ağzımıza o tam bir parmak bal çalma muhabbeti. Hani farklı farklı silahlar görüyorsun, farklı farklı itemler görüyorsun ama diyorsun bunlar ne işe yarayacak vesaire. Hikaye içinde daha çok akmaya seni e, yönlendiriyor. Sonrasında yavaş yavaş zaten o itemlerin ne işe yaradığını öğrenmeye başlıyorsun. İşte şehir açıldıkça vesaire vesaire. Ama size en büyük tavsiyem hani özetleyecek olursam birinci önceliğiniz kombata alışmak olsun. Oyun içerisindeki savaş mekaniklerine. Sonrasında da hikayeye odaklanın. Eğer hikayeyi çok sevmiyorsanız da tamamen kombatınıza odaklanın. Sonrasında devamı zincirleme akacak zaten siz oynadıkça. Ya ben de açıkçası başladıktan sonra şöyle bir iki göz atmıştım ama Hı hı. ya dedim ki şunu da özlemiştim açıkçası uzun zamandır da. Yeni bir oyun başladığım zaman hep bir şeylere bakayım. İşte çok da böyle geri kalmayayım. Bir yandan da böyle yarış hissiyatına sokuyor çünkü diğer oyunlar. Tabii, Bunda tabii. o hissiyata başta kapılmadım. Dedim ki daha böyle keşfedeceğim. Kendim keşfederek devam edeceğim. Evet evet Ee, çok iyi abi o. oyunun sonuna ulaştığımda yani şimdilik sonuna tabii daha çıkmadığı için oyun ee, yani daha keyifliydi. Her şeyi Evet, böyle kendim bulmaya çalışmak, yolları kendim bulmaya çalışmak, ee, silahları denemek, farklı farklı silahlar, farklı farklı skill'ler, ürünleri denemek filan. Ee, oradan beğendiğimi tercih edip ona uygun nasıl bir build yapabilirim filan üzerine kafa yormak. evet, Ee, evet. ya o silahla beraber hangi düşmana karşı ne gibi bir konum almam veya hangi esnalarda harekete geçip hamle yapmam gerektiğine dair denemelerde bulunmak daha keyifliydi. Sonrasında tabii ilk defa bir oyunu şöyle bir tadına vardıktan sonra daha ince detay şeylere bakmak daha faydalı gibi. Ben de katılıyorum bu konuda sana. Doğru, doğru. Ben de bunları söyleyebilirim. Şimdi mekaniklere değinecek olursak Ben peki. hemen bölüyorum seni kusura bakma. Çok verdiğin Eyvallah. cevaptan çok güzel bir orta geldi bana. Yine oradan bir ekleme yapmak istiyorum. Oyunda o haritaları keşfetmek dedin, o yolları keşfetmek dedin. Hani bunu gerçekten tadına vardığımız zaman bu oyunda hep böyle daha fazlasını arıyorsunuz. Çünkü oyun tamamen elle yapıldığı için yani bütün haritalar, oyundaki her şey level design dediğimiz yani oyunda gördüğünüz bütün haritalar tamamen el emeği göz nuru. Hani
bilgisayar tarafından rastgele üretilmiyor. O yüzden ben geçen şöyle bir şey yaşadım yayında. 700 küsur saattir oynamama rağmen bir bağlantı buldum. Haritanın bir ucundan diğer ucuna. Vardın değil mi sen de o yayında? Evet, evet. Mil tarafında değil mi? Evet, evet, evet. Dedim oha böyle bir yer mi varmış? Ben bunu 700 saat boyunca nasıl keşfetmedim? Hani ki küçük bir anekdot vereyim. Thomas bir röportajında hani gelen soru üzerine şu cevabı verdi. Hani oyunda hala keşfedilmeyen, oyuncuların keşfetmediği bir şey, herhangi bir şey var mı diye. Bu bir yer olabilir veya başka bir şey. Evet dedi sadece ve tabii ki daha başka bir ipucu da vermedi. Yani oyunda kim bilir daha farkında olmadığımız ne var ya da neler var bilmiyoruz. Oyunun başında Oyuncuların database'lerinden mi elde ediyorlar? efendim Ona bakarak söylemiş. Oyuncuların database'lerinden elde ettiklerinden dolayı mı onu muhtemelen söylüyor? artı içerik Söylüyor. üreticileri tabii ki çünkü 1.0'ın çıkacağı 1.0'da çıkacağı planlanan bölümlere erişimi oldu birkaç oyuncunun ve YouTube bir anda o videolarla dolmaya başladı. Hani zaten boş kalmıyor hani bir şey keşfedilince. Bunlara dayanarak muhtemelen söylüyor aynı zamanda. Hani sadece veriler üzerinden olduğunu sanmıyorum bir yandan da. Çünkü Thomas takip de ediyor bu arada. Çok seviyor topluluğu da. Sıcak bir topluluk var yani bu oyuna dair. Hem geliştiriciler hem de oyunu oynayanlar arasında da güzel sıcak bir bağ var. Resmi Discord sunucusuna katılırsanız orada da onu göreceksiniz yani. Hani bunu eklemek istedim. Gerçekten o keşif duygusunu oyunun ne kadar erken safhasında yakalarsanız oyuna o kadar çok hızlı bağlanacaksınız. Hani sadece girip hızlı hızlı bir şeyleri kesip item almak olmamalı asla bu oyuna başladığınızda derdiniz yani. Kesinlikle. Evet. Onun dışında bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi mekaniklere çok da daha önce başka bir videomda yer vermişsiniz zaten. Evet. Belki benim soracağım sorular arasında da ondan yine çıkacaktır. Ama Hı hı. çok da fazla o konulara, daha önce değindiğin konulara tekrar değinmek istemiyorum ama Hı hı. mekanik konusunda da tekrar bir değinelim ama daha genel geçer söyleyebilirsin. Doğru, mantıklı. Yani dediğim gibi hani bu tarz oyunlarda zaten kavramak için genel mekanikleri zamanla hani oynaya oynaya ve gerekiyorsa işte videolar izleye izleye öğrenmeniz gerekiyor. Şu anda tabii ki bir dakikada hepsini anlatmak hayal olur. Ama hani bir ARPG'de bulunan pek çok mekaniğe sahip oyun. Hani dövüş mekanikleri açısından dediğimiz gibi Souls-like kısmına yakın. Daha aksiyon yani animasyon tabanlı bir dövüş combat sistemi var. Ama itemizasyon kısmında da nedir itemizasyon dediğimiz yani işte craft yapma, bir item yapma, zırh, silah yapma, bunlara level atlatma, işte taş ekleme, çıkartma gibi mekaniklerde de bildiğimiz Diablo, Path of Exile hatta Path of Exile'a daha yakın bir konumda. O konuda da oyun bize aslında çok sınırlayıcı yaklaşmaktan ziyade yaratıcı bırakıyor, özgür bırakıyor. Gerçekten oyunda belli bir oyun sonuna şu anda zaten oyun sonu içeriği yok Asım'ın da az önce dediği gibi. Hani 30 level bir sınırımız var. 1.0'da bu değişecek. Bu 60 level'a çıkacak. Ama şu anki halinde bile gerçekten yapabilecekleriniz konusunda sınırlamıyor sizi oyun ve belli bir seviyeye geldikten sonra artık itemlerinizi yaptığınız farm nispetinde, yaptığınız topladığınız itemler nispetinde geliştirebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Hani o açıdan ARPG'lerden de bence günümüzdeki ARPG'lerden daha özgürlükçü bir yapıya sahip. Yani her şeyin işte taşların mesela pek çok alternatifi rünlerde var. Veya işte rünlerden elde edeceğin şeylerin alternatifi Faceit dediğimiz bir sistem var. Silahların ana pasifi diyebiliriz belki buna. E, Yani pek çok alternatifi sana sunuyor. Mesela yemek yapıyorsun. Pot dediğimiz sistem. Pot basmak yerine dümdüz. Yemeğin alternatifi rün olarak da var. Örnek veriyorum. Veya işte itemlere gelecek efsunlardan yine can kazanma, can çalma gibi. Hani pek çok alternatif sunduğu için bu konuda da yine seni aslında hayal gücünle baş başa bırakıyor oyun. Hani dümdüz canın mı eksildi sadece pot basıp yemek yapabilirsin demiyor. Ya da tamir mi yapman gerek, eşya mı kırıldı sadece şehre gidip demirciden tamir etmen gerekmiyor. Rün de var diyor sana. Ya da işte onun da iksiri var diyor gibi gibi çok çeşitli mekanikler var. Hani pek çok
problemi pek çok farklı yönle çözüyor oyunda bu açıdan. Sadece biraz işte şey eksiği var diyebilirim burada. Oyun içi öğretici. O da erken erişim olduğu için birazcık ben göz yumuyorum şahsen. Kodeks dediğimiz, yani şu anda oyun içinde olsa da çok gelişmiş değil ve çok detaylı anlatmıyor. Çoğu oyuncu kaybolabiliyor bu kadar çeşitliliğin içinde. Belki de tek dezavantajı bu olabilir. Hani bu kadar çeşitliliğin getirdiği bir dezavantaj. Ona açıkçası benim de gözüm korkmuştu. Yani başta böyle bir, özellikle ilk daha dalınca içerisine, ya böyle bomboş bıraktı gibi oldu beni başta. Değil mi? Ama ama evet, öyle biraz gözümü korkuttu, yalan yok. Yalnız ya dedim, ne olursa olsun hani takılalım bakalım, bir keşfedeyim şöyle bir. Baktım yürürken kendi kendine açılmaya başladı. Yani Evet, herhangi bir şey bırakmadı açıkçası. evet, evet. Çok ince detay yerlerde, çok böyle element karakteristikleri veya işte armor, elemental resistance karakteristikleri, e, çeşitli ince detay yerlerde filan böyle bir İşte min-max insan girince takılıyor. işin içine birazcık Evet, daha evet, evet, çetrefilleşiyor konu, evet. evet. O Ama o artık da zaten oyunun uç yine noktası. açılıyor belli bir zaman sonra yani. Evet. O yüzden herhangi bir problem yaşamadım ben onda. Kodeks konusunda da ben çok ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Katılıyorum bu Yani arada. Ben bir kere bile açıp bakmadım kodekse. Açık açık söyleyeyim. Orada olduğundan bile haberim yoktu. Hani, ama evet, akıyor yani. Evet, akıyor. akıyor. Güzel güzel aktı. Güzel devam ediyor şu anda. Peki oyunun şu anki içeriğinden bahsedelim biraz da. Yani daha çıkmamış bir oyunun ne kadar bir içeriği olabilir? Neleri E, var? Neler? evet. Evet. Onun üzerine Yani biraz konuşalım istiyorum. aslında bana kalırsa çıkmamış bir oyuna göre fazla bile içeriği var şu anda. Hani erken erişim denecek bir oyuna göre hikaye açısından da oynanılabilir içerik açısından da doyurucu bir içeriği var. Hani erken oyunda zaten önceliğimiz hikaye oluyor ve bizi oyun sonuna taşıyan yine hikaye oluyor. Ee, Yani şu anki oyun sonu, tekrar altını çizeyim. Şu an bahsettiğimiz şeylerin %90'ı erken erişim için. Zaten 1-0 olarak konuşuyoruz hani gelecek şeyler için. Hep onu ben eklemeye çalışıyorum ki kafa karışıklığı olmasın. Şu anki erken erişimdeki içeriklerde işte hikayemiz var. Hikaye bittikten sonra tırnak içinde oyun sonumuz açılıyor. Pestilence dediğimiz bir mekanikle tanışıyoruz. Bu da ne oluyor? Oyunun başında öğrendiğimiz hikayeyle açtığımız bütün haritaları e, tier atlaması gibi düşünebilirsiniz. Yani o haritaları corrupt ediyoruz, bozuyoruz ve hastalık yayılıyor. Biz o hastalığı temizliyoruz. Daha normal halinden düşmeyecek daha iyi itemler, daha farklı itemler düşürebiliyoruz böylece. Bu hastalıklı alanlarda 4 tier'da, yani 4 zorluk seviyesinde şu anda. İşte önce birincisiyle başlıyorsun tabii ki. Erken oyun bittikten sonra hemen en zor seviyeyi kesemiyorsun çünkü. Sonra oradan kastın itemlerle Tier 2 Pestilence'ı kesiyorsun vesaire vesaire. Hani bu ana oyun sonu içeriğimiz oluyor şu an için. Bunun yanı sıra da Crucible dediğimiz bir dungeon diyebiliriz bunu aslında, ama tam olarak dungeon da değil gibi. Yani daha çok roguelike modu gibi düşünebilirsiniz. Sanki Wicked'in içinde Hades oynuyormuşsunuz gibi düşünün, ya da işte The Binding of Isaac oynuyormuşsunuz gibi düşünün. Böyle oda oda kat kat gidiyorsunuz. Yine aynı dövüş mekanikleri, oyunun mekaniksel olarak bir şey değişmiyor. Hani savaş mekanikleriniz yine Wicked'ı nasıl oynuyorsanız aynı şekilde. Tek değişen şey işte o moda özgü, o oyun moduna özgü ekstra güçlendirmeler alıyorsunuz o dungeon'ın içindeyken. Tercih sizin tabii ki. İsterseniz almaya da bilirsiniz. Ve en sona kadar ulaşırsanız oyunun şu anki en zor boss'uyla karşılaşıyorsunuz. O boss'u da keserseniz ödül odasına çıkıyorsunuz. Oradan da efsanevi itemler düşürebiliyorsunuz. Şu anki ana oyun sonu içeriklerimiz bu iki içerik. Ama 1.0'da hani bunların ikiye katlanacağına dair Thomas'ın güçlü söylemleri var diyeyim. Tam olarak nasıl ikiye katlayacaklar bilmiyoruz ama şu anki oyun süresi yaklaşık 50 ila
100 saat arası işte diyelim, tamamen sıfırdan başlayıp oyun sonuna kadar gelmeniz diyelim. 1.0'da bu 150 ila 200 saat arası gibi bir şey olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla ilgili videoda tekrar dönüp bakabilirsiniz. Yine ilgili listede de var detaylı açıklaması. Yani şu an bana kalırsa bu içerik yeterli. Çünkü erken erişimdeki asıl amaç nedir zaten? Oyuna dair oyunculara bir fikir verebilmek ve potansiyeline dair. Bunu bana kalırsa hani tekrar altını çizeyim, 700 saat oynamış biri olarak öyle birazcık şey duyuluyor 700 deyince ama e, gerçekten hani şunu söyleyebilirim. Şu anda pek çok erken erişim denilen bu tarz AA, yani hem indie ama hem de tam bağımsız olmayan oyun stüdyolarının ürettiği oyunlara göre bence fazlasıyla başarılı yani. Şu anki içeriklerde fazlasıyla bence yeterli. Ve 1.0'da da dediğim gibi hani zaten bambaşka bir oyun göreceğiz muhtemelen. Çok daha dolu dolu, zengin bir oyun göreceğiz. Bu şekilde. Evet. Peki içeriğinden bahsettik. Bir de beraber oyun oynamak isteyen arkadaşlar için şu anda Hmm. Open durumu nedir oyunda? Yeri nedir yani? Co-op zaten yakın zamanda geldi hatta. Pek çok oyuncu da co-op güncellemesiyle oyuna başladı. Together update'i. Oyuna böyle yenilikler güncelleme geliyor. Together'da en son güncellemesiydi zaten oyunun. Bundan sonraki en büyük güncelleme artık 1.0 olacak zaten. Thomas'ın dediği kadarıyla ve bildiğimiz kadarıyla. Ee, Şu an oyunun içinde gayet oynanabilir seviyede co-op. Yani tabii ki teknik sıkıntıları oluyor. Bazen oyundan atmalar, serverdan bağlantı kopmaları gibi. Bu sistemsel de olabiliyor. Benim gibi hala bu devirde ADSL kullanmaya mahkumsanız ondan da kaynaklanabiliyor. Altyapı vesaire problemlerinden de olabiliyor. Her ikisinden de dolayı olabiliyor. Hem oyun hem altyapınız vesaire ama böyle aman aman oynanamayacak halde değil. Ve hatta son yama ile birlikte, bu Together güncellemesine gelen yama ile birlikte oyuna düello modu eklendi. Bu çok keyifli. Yani sen denedin mi bilmiyorum Asım henüz ama Yok, denemedim. Fırsatım olmadı bir şu gün ana kadar. inşallah yayında deneriz o zaman. Olur. İnternetin bir düzelirse inşallah yayınlara tekrar döneceğim. Yani şu an aşırı keyifli. Tabii ki dengesizlikler var ama hani biz arkadaşlarla bazen şey bile deniyoruz. Bütün silahları çıkarıyoruz. Yumruk yumruğa, çıplak, hiç kıyafet yok. Öyle Street Fighter gibi. Tabii sonsuza kadar sürüyor. Hasar vurmadığın için. Ama çok eğlenceli yani. 1.0'da da daha farklı PvP modlarına dair böyle ufak ufak sızıntılar yaptılar bize. Ama şu an zaten asıl amaçları co-op'la birlikte hem kendi altyapılarını test etmek, multiplayer nasıl olacak, co-op nasıl olacak, hem de akabinde PvP, düello, bunların hem teknik kısımlarını hem de işte build'lerde bazı build'ler PvP'de çok güçlüyken işte PvE'de çok güçsüz olabiliyor moblara karşı veya tam tersi, bunların arasındaki dengeyi oturtmak bir yandan da. O açıdan da güzel bir durumda şu an, güzel bir aşamada. Yani e, almayı düşünüyorsanız ama hani kimseyle oynayamam diye düşünüyorsanız da şu an oynayabilirsiniz artık. Bundan birkaç ay önce oynayamıyordunuz çünkü. O açıdan da hani zaten satışlarının büyük bir kısmını da bu güncellemeden sonra yakaladılar bu arada. Yani yaklaşık 1,5 milyon kopyaya ulaştılar. Belki şu an çoktan 2'ye ulaştılar bile. Henüz bir duyuru yapmadılar ama. Ee, Evet. Yani benim gözümde gayet başarılı geçti co-op'ta. Şöyle bir şey de var, detay da var. Bu kesin değil ama hadi bunu da söyleyeyim. Split screen dediğimiz, yani aynı ekranda, couch co-op diye de geçiyor. Hani tek bir bilgisayarın aynı ekrandan da oynama gelebilir. Hani bununla Hı. ilgili de çünkü birkaç röportajda Thomas böyle önce önümüzdekine bakalım ama olabilir gibisinden bir cevap da vermişti yani. O açıdan da bir planları var arka planda. Tek dertleri şu anda sorunsuz bir şekilde bu co-op'u öncelikle 1.0'a taşımak yani. Hani sağlam adımlarla gitmek. Hı Bu hı. şekilde yani gayet de şu an oynanabilir halde co-op özetiyle. Ya o enteresan olabilir, evet. Şimdi ben mesela arkadaşıma gittim diyelim. Hı İkimiz de hı. zaten oynuyoruz. Yani tutup da ekstradan bir makine daha kurmak yerine
Değil Hem mi? de bağlantı sorunları yaşamak yerine tek Tabii bir tabii. şey üzerinden sanki LAN'dan bağlanıyormuşsun gibi tek bir ekran üzerinden. Evet, enteresan olabilir o ya. Çok Ben çok duymamıştım keyifli onu. olur. Evet evet. Bununla Peki ilgili bu co-op, vardı yani sorularda. evet. Peki bu co-op'ta şimdi normalde oyun içerisinde düşmanları eğer doğru konumlandırabilirsen sana hasar vuracakları zaman kendi takım arkadaşını da vurabiliyor ya. Eğer Evet co-op evet. oynuyorum ben mesela arkadaşımla, ben uzakçıyım. Daha Hı hı. mesafeli hasar veriyorum. Benim arkadaşım yakıncı mesela. Hı hı. Yakıncı olan karakter target'la vurduğumuz hedefle e, ikimizin arasında diyelim. Hı 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 hı. Şey oluyor mu yani, friendly fire var mı? Böyle kendi Var var. arkadaşıma yanlışlıkla vurma. Aa, Tabii anladım. tabii. Ve hatta Abi biraz ciddi o zaman. evet. Onunla ilgili de çok ikiye bölünmüş durumda aslında topluluk. Ya bana kalırsa olmalı. Çünkü bu oyun nasıl bir oyun dedik. Bir yandan Souls-like mekaniklerini barındıran ama Evet. ARPG'ye de göz kırpan bir oyun. Şimdi Hı hı. Souls-like oyunlarından oynadıysanız aşinasınızdır. Zaten o evrenin, o oyun türünün zorluğunun ve gerçekçiliğinin. Hani bu şey yerden bir gerçekçilik değil. Hani dövüşler çok gerçekçi hareketler anlamında değil. Zorluk açısından hani arcade bir oyun değil. Daha böyle hareketlerin sonucuyla yüzleştiğim bir oyun. O yüzden de Friendly Fire Co-op'ta var. Olmalı da bence. Ama şöyle güzel bir haber vereyim. 1.0'da realmleri yani serverları diyeyim, oluşturduğumuz realmleri Evet. düzenleyebileceğiz. Yani isteyen Friendly Fire'ı açıp kapatabilecek, isteyen işte Hı. farklı modifikasyonlar yapabilecek, mob zorlukları zaten şu anda ayarlanabiliyor, dünya zorlukları, ama belki mob çeşitliliği vesaire ayarlanabilecek. Hani detayını tam bilmiyoruz ama custom world denilen yani düzenlenebilir, kendinizin kişiselleştirebildiğiniz ayarları olan realmler 1.0'da gelecek. Burada da hani isteyen Friendly Fire'ı kapatabilecek zaten. Ben açıkçası hani açık oynama taraftarıyım. Çünkü zaten top-down da bir kamerası olduğu için, hani MOBA tarzı bir kamera bakış açısı olduğu için daha taktiksel oynamaya seni zorluyor oyun zaten. Öteki türlü third person olurdu sadece ve hani dar bir bakış açısıyla bakardık, ama tepeden bakıp hani o arkadaşım şurada ben şuraya gideyim, mob şurada işte arkadaş oraya doğru çeksin mobu falan gibi şeyleri de düşünmeye sevk ediyor. Bence bu açıdan da güzel bir yaklaşım yani Friendly Fire olması. Evet. Ya belki seçeneği de bırakılabilir. Dediğin gibi daha Hı sonra hı. bunun geleceğini bilmiyorum ama options'a bir tane tuş koyulur. Tabii Friend file canım. açık olsun, kapalı olsun mesela, hani öyle bir şey de yapılabilir. Aynen Ben de öyle. açıkçası açık olmasın taraftarıyım. Ya çünkü nasıl düşman kendi adamına vurabiliyorsa Evet. niye sadece o şey olacak? Ben avantaj sahibi olacağım. Ben de o da avantaj sahibi olmak, daha böyle gerçekçi olsun, daha keyifli olsun. Kesinlikle Gelecek saçma katılıyorum. sapan bir şey olacak. Güleceğiz, geçeceğiz, eğleneceğiz. Öyle şeyler de oluyor. Daha Oluyor, keyifli hale oluyor. getiriyor düşünüyorum Evet, ben de. evet. Yani o Peki, konuda katılıyorum tamamen sana. Hani evet, oyunda oyuncularla moblar eşit şartları paylaşmalı bence de, ama tabii ki opsiyonel. Yani oyuncuya kalmış bir şey. evet, evet. Peki şu andaki halinden bahsedecek olursak co-op'ta mesela Crucible yapabiliyor muyuz? Hı hı. Yani Pestilence'ı beraber yapabiliyor muyuz? Bu tarz şeyler yapabiliyor muyuz ve yaptığımız kısımda, co-op'ta yapabildiğimiz kısımda bir araya geldiğimizde düşmanlar güçleniyor mu? Can Hı olarak hı. olsun, dayanıklılık olarak olsun, hasar olarak olsun. Bu tarz bir güçlenme falan durumu söz konusu mu? Bir de kaç Tabii. kişiye kadar çıkıyor bu arada co-op? Doğru, bak onu da söylemeyi unutmayalım. Co-op maksimum 4 kişi şu anda. Yani Hı hı. bir realme zaten 4 kişiden fazla giremiyor. Başka birini davet edeceğin zaman bir kişiyi çıkartman gerekiyor. Ve kişi başına güçlenme oluyor. Yani tek kişiyken ki zorluk farklı, 2 kişiyken biraz daha zor, 3 kişiyken 2 kişiden de zor diye diye böyle katlanarak gidiyor. Bu mob sayısını çok etkilemiyor. Çünkü zaten kendileri de şunu demişti. Hani bizim amacımız zorluk seviyesini arttırırken sadece sayıyı arttırmak değil. Gerçek anlamda hani sadece can da basabiliriz moblara ve sadece sayısını da arttırabiliriz, ama bu hani sadece sürenizi uzatır onları kesmeyi. Onun yerine biz multiplayer'daki, co-op'taki düşmanların daha farklı yetenek setlerinin, daha farklı atak paternlerinin, atak sıralarının farklı olması gibi şeyler de ekliyoruz gibi, ekleyeceğiz gibi açıklamaları vardı. Nitekim de şu an öyle. Yani
Şöyle özetleyeyim, hani co-op'ta oyun nasıl çalışıyor. Solo oynuyorken ne yapıyorsanız aynısını yapabiliyorsunuz co-op'ta. Yani işte Crucible'da dönebiliyorsunuz, Pestilence'da ve düşen loot'larda kişi bazlı düşüyor. Örnek veriyorum, bir boss'u kestiniz. 4 kişiyseniz 4 tane loot düşüyor tek bir boss'tan. Bunun haricinde de tabii ki can, saldırı değerleri ve saldırı paternleri, yani saldırı düzenleri de kişi sayısına bağlı olarak artıyor, zorlaşıyor co-op'ta. Hı. Öyle bir güzel yanı var. Bence hani bu günümüzdeki çoğu şeyden daha inovatif demek doğru olmaz ama daha doğru bir yaklaşım diyelim. Çünkü çoğu sırf ARPG, Souls-like'da da değil. Çoğu açık dünya rol yapma oyununda da zorluğu arttır diyorsun. Sadece düşman sayısı artıyor ya da sadece can barları artıyor. Geri kalan her şey aynı. Bu zorluk olmuyor ki. Bu gerçek hayatını zorlaştırıyor sana aslında. Oyunu daha uzun sürede oynuyorsun yani. Evet, doğru. Peki şimdi genel geçer bir bahsettik. Peki bu 1.0'da gelecek olan şeylerden de birkaç bahsettik. Eklemek istediğin var mı onun üzerine 1.0'da şunlar da gelecek? Yani bunlardan eklemek istediğin bir şeyler varsa Aa, hadi duyalım. açıkçası hani spesifik olarak ya şunu ekleyeyim de diyemiyorum. Çünkü şu bir gerçek arkadaşlar. Hani bu oyun şu anda erken erişimde ve vaat ettikleri her şeyi yapacakları anlamına gelmiyor bu. Evet, bir şeyleri yapabilirler. Ama ne zaman bilmiyoruz, ya da 1.0'da mı gelecek? Belki 1.0'da gelebilir olarak vaat ettikleri şey kendi içlerindeki sıralamada daha sonra ertelemelerine sebep olacak gibi gibi. O yüzden hani önceki videolarımdan yine size rehber olabilir. 1.0'da neler gelecek, neler gelebilir en detaylı şekilde o videolarda bahsediyorum. Ama şu anda bu konsept neslinde hani kesin olarak gelecek şu diyebileceğim tek şey sınıf sistemi. Az önce bahsettiğimiz çiftlik sistemi. Bundan bahsetmemiştik. Bunu ekleyebilirim. Çiftlik sisteminde de bildiğiniz Stardew Valley neyse Wicked'ın içinde aynı şekilde çiftçilik yapabileceğiz. Bu benim sözüm değil. Thomas'ın, yani oyunun baş geliştiricisi, aynı zamanda CEO'sunun kendi ağzından çıkan bir şey. Ee, Ve bunun haricinde de işte Crucible ek olarak bir mod daha gelecek yanlış hatırlamıyorsam. İki ya da bir, ama emin değilim tam. Hani bir olduğuna eminim ama ikinci mod yetişecek mi 1.0'a bilmiyorum. Ve 4 yeni bölge gelecek. Hani bunu biliyoruz. Ama bunlar nasıl gelecek? Vaat ettikleri şekilde mi gelecek birebir? Orasının da kesin olmadığınız için şu anda da çok detaylandırmak istemiyorum ben de açıkçası, ki hani yanlış bilgi olmasın. Anladım. Ben şu açıdan sordum, hani şirket şu anda anladığım kadarıyla daha da şey kafasında. Biz şunu bir oturtalım, düzenleyelim. Artık mekanikler de otursun. Ki çoğu oturmuş aslında ama Hı ince hı. detayına girelim. Tamamen bir artık oldu, gönlümüz rahat oldu diyelim. Daha sonrasından yol haritamızı oluştururuz kafasında mı acaba? Tam onu çözemedim ben. Hani tamam, söyledi, birkaç şeyden bahsettik, işte bu farm yapmadır veya işte gelecekteki durumlardan bahsettik ama söylediklerinden tam olarak böyle bir yol haritası yok gibi. Onu tam anlayamadım ben. Bir Aslında onu sormak. var. Sadece bu konuda daha şeffaf değiller eskisine göre. Çünkü Ha, anladım. evet, Anladım. bundan 6-7 ay önce yol haritalarını da dönemsel olarak güncellemeden güncellemeye paylaşıyorlardı. Şu an zaten artık 1.0'ı beklediğimiz için 1.0'dan sonraki yol haritasını da açmıyorlar doğal olarak şimdiden. Çünkü bu zamana kadar bahsettikleri yol haritasında bütün güncellemeler geldi. Yani işte Crucible Update gelecek demişlerdi. Geldi. Crucible yamasıyla Crucible'la tanışıldı. Ben o zaman başladım. Ben oyuna başladığımda Crucible vardı yani. Sonrasında işte Breach gelecek diyorlardı. Geldi. Breach'ten önce multiplayer gelecek demişlerdi. Sonra mesela sırasını değiştirdik. Çünkü daha onu kusursuz hale getirmek istiyoruz diye. Breach'ten sonra Breach Refined olarak yeni bir güncelleme gibi Breach'i aslında reworklediler, o yamayı. Çünkü o güncellemeyi yamayla kurtaramadılar. Orada en büyük falsoları o olmuştu. Bayağı da böyle kötü yorum alınca yeni bir güncelleme gibi, Breach 1.0 gibi yeni bir güncelleme. Sonrasında işte şu anda Together güncellemesi geldi ve bu son dediler. Hani açık beta diyorum.
erken erişim için olan yol haritasının aslında sonuna geldik. 1-0'dan sonrasında neler geleceğine dair sadece Thomas'ın ağzından gelenleri biliyoruz. Onun Diyorlar. haricinde de tabii şöyle bir güzel umut verici bir şey var. Çoğu oyunda böyle mi ilerliyor bilmiyorum ama Thomas oyunu şu anda iki farklı takım olarak geliştirdiklerini söylediği için benim kafam orada biraz rahat. Yani 1-0 kısmı için ayrı bir ekip şu anda çalışıyor. E, Şu anki erken erişim kısmı için ayrı bir ekip çalışıyor. Ve bu ekip kendi arasında iletişim halindeler. Yani ona göre de sonraki güncellemeler şekilleniyor. Ve muhtemelen de benim tahminim bu. Resmi bir açıklama yok ama 1-0 sonrası güncellemeler, içerikler için de hali hazırda bir ekip muhtemelen çalışıyordur arka planda. Çünkü eğer böyle kontrollü gitmek gibi bir hedefleri varsa ki öyle görünüyor. Sonraki içeriklerin de pişirilmesi üzerine bir ekibin olması bana mantıklı geliyor açıkçası. Ama tabii dediğim gibi bu benim şahsi fikrim. Çok cahilce duyuluyor olabilir belki eğer oyun geliştiricisi arkadaşlar izliyorsa bu videoyu şu anda. Bu tamamen benim hani kafamda kurduğum bir şey. Ama dediğim gibi şuna eminiz, erken erişim kısmıyla 1-0 kısmını iki farklı ekip yoğunlaşmış bir şekilde geliştiriyor. O yüzden burada hani şöyle bir avantajımız var. Erken erişimde yapılan hataların çoğu 1-0'da giderilecek. En azından giderilmesi için çalışılacak daha rahat bir ortam var demek oluyor şirket içinde ya. Anladım. Peki şimdi şeyden de bahsettik aslında ama oyunu keşfedelim önce. Çok da böyle bir şeye bakmamıza gerek yok. Biraz tadını çıkaralım başta. Hı hı. Daha sonradan daha ince detayına girerek keyif almak için bakarız demiştik ama yine de bakmak isteyenler için erken oyun boyutlarına dair bir şey söylemek ister misin? Yani şunlara bakabilirler. Şu boyutlar güzel gibisinden bir şey. Ya bunu aslında şöyle kısa bir şekilde şöyle özetleyebilirim. Abi oyunun bütün şu anki erken erişimdeki içerikten bahsediyorum. Hikayesini bitirene kadar herhangi renkli bir item kullanmadan da bitirebilirsiniz. Yani gri düz itemlerle bahsediyorum. Bu mümkün gerçek anlamda. Çünkü oyunun sonuna kadar elde ettiğiniz bütün itemler mor, mavi, işte sarı ne derseniz zaten deli kızın çeyizi gibi olacak tabiri caizse. Yani onda o özellik, bunda bu özellik bazıları birbirini baltalayacak. O yüzden hiç bir build'e sahip olmamanız daha iyi. Yani dümdüz gri itemle oynamanız. Bunu nasıl Anladım. avantajınıza çevirirsiniz? Senin de yaptığın gibi, az önce bahsettiğin gibi hani farklı farklı silahları deneyerek oyun sonuna doğru artık keşfederek oyun sonunda ne oynayacağınıza karar verip oyun sonunda da ben kahverengi build diyorum. Hatta yakın zamanda da geçtiğimiz hafta yani bu videoyu yayınladığımda geçtiğimiz hafta oluyor olacak. Videosunu yayınlamıştım The Brownie diye. E, Hı hı. Sadece oyundaki taşları kullanarak gri itemlere takarak yaptığımız build'lere ben brownie diyorum. Kahverengi itemler yani. Kahverengi itemlerle oyunun orta aşamasında da erken oyun sonu aşamasında da gayet tutarlı ve istikrarlı build'ler yapabiliyorsunuz. Taşları anlamayı o yüzden sizi yönlendirebilirim. Taşların nasıl çalıştığını, silahlara nasıl takılıp çıkarıldığını, hangi silahlara takarsanız çıkmaz, çıkarken silahı kırar ya da hangi silahı da taşı kırarsınız, kırmanız gerekir silahı veya itemi tutmak için. Bunları anlamaya biraz zaman ayırmanız daha önemli build yapmaktan ziyade. Yani özeti şu, build yapmaktan ziyade nasıl build yaparı öğrenmek oyun sonuna kadar daha önemli. Oyun sonunda zaten sonrasında senin de şu anda yaptığın gibi artık 50, 60, 70 saati devirdikten sonra oyunda zaten build'leri ister istemez yapmaya başlıyorsun. Niye? Çünkü artık Evet. temel mekanikleri anlamış olmaya başlıyorsunuz. Taşlar nasıl çalışır, işte nasıl takılır, nasıl çıkarılır, rünler nasıl takılır, nasıl çıkarılır gibi. Bunların da videolarını yine kanalda bulabilirsiniz. Bulamadığınız ya da eksik olduğunu düşündüğünüz şeyleri de yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar her zaman. Aynı zamanda Steam grubumuz da var. Oraya da gelebilirsiniz. Videoların altında linki bulunuyor. Oradan da sorabilirsiniz. Hani sadece bana değil, orada bulunan arkadaşlar da Asım gibi yine keza her çeşit arkadaşımız yine cevap verebilir, yardımcı olur size yani o konuda da çekinmeyin.
Ya benim daha tabii kısıtlı şu anda ama Olsun olabildiğince tabii olsun. destek olmak isterim. Tabii Sıkıntı canım. yok, hiç problem Ya bir değil. gün oynarken denk gelirsin sen gruptan. Tabii. Başka biri cevap vermemiş olur. Verebilirsin gibi hani o açıdan. Yoksa ben bile hala daha yeni yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü dediğim gibi bu oyunda hani gerçekten bazı şeyler e, göz ardı ettiğin zaman 700-800 saat sonra bile öğreneceğin şeyler olabiliyor yani. Evet. Geçen gün olduğu gibi. Evet. Doğru. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Zaten daha böyle erken oyun boyutlarına bence şeyde daha çok ihtiyaç olur. Dedik ya ilk başta bir kendisi bir oynasın arkadaş. Evet. Önce bir bitirsin şöyle bir. Silahları denesin filan. Tamam Tabii tabii. desin, ben buna karar verdim. Bunun üzerine oynamak istiyorum. İkinci bir karakter zaten illaki açacaktır. Muhakkak. Gerek statlarını düzenlemek için. Gerekse işte sıfırdan tekrar bir şöyle bir karakterimi oluşturayım diye. Onda zaten ihtiyaç duyar büyük ihtimalle erken oyun build'lerine. Doğru. Onda Doğru. da zaten ben de baktım daha öncesinden. Sende de daha detaylı videolarım var. İstersen bu videonun da altına linklerini eklersen arkadaşlar da daha rahat faydalanabilirler. İyi Tabii hatırlattın onu, evet. kanalına girip oradan da daha aratabilirler tabii ama nokta atışı hemen buradan direkt geçiş de yapabilir Evet, arkadaşlar. evet. Bu videonun açıklamasında onu ekleriz. Çok güzel Evet. hatırlatma. Hani hem playlist'e eklerim hem de burada bahsettiğimiz konuya dair olan spesifik videoları eklerim. Sizin için de çok daha kolay olur. Valla hala ben daha bu YouTuber'lık işine pek alışamadım. Canlı yayında hiç problem olmuyor ama çok uzun süredir canlı yayın açtığım için hani yaklaşık 10 yıldır belki daha fazladır. Kendi çapımda açardım hep. Ama video işleri çok ayrı bir kafa. O yüzden o açıklamalar, yorumlar kısmına daha yeni yeni alışıyorum ben de diyeyim. E, Evet. Ya izleyen arkadaşlar da tabii yorumun altına yorum yazar, bilenler hı hı, herkes destek olsun bir yandan. hı hı, Ben hı çok hı. güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Onun dışında şöyle devam edelim. Yani erken oyun build'lerine zaten değindik. Hı Yeni hı, baştan bir karakter açarız, bir takılırız filan dedik. hı hı. Daha detayına ineriz dedik. Şimdi ikinci karakteri açtık diyelim veya açmak da zorunda değil tabii ki ama diyelim ikinci Evet. karakteri açtık. Ben o yolu izlediğim için söylüyorum. Hı hı, İleride böyle artık sonuna gelmişken, şimdilik sonuna gelmişken sıkıntı yaratmaması için bana yol boyunca şunları toplarken kenara at. hı Şunları hı, toplarken ya biraz harcamakta dikkatli ol. hı. Veya onun dışında diyebileceğim bir iki tavsiye varsa Çok hani güzel bir fena olmaz. yer. Çok güzel bir yerden sordun aslında. Çünkü hani şimdi ilk oynanışta ne dedik? Abi zaten hani takmayın kafaya bir şey. Çünkü önce oyunu Hı, anlamanız lazım. Hani bilmediğiniz bir şeyde kaybınız yoktur. Çünkü bilmiyorsunuz. Ama ikinci oynanışta dediğin gibi artık oyunu öğrenmeye başladık. Sıfırdan bitirdik ve pek çok mekaniği kavradık. Burada ne devreye giriyor o zaman da? Dediğin gibi bazı itemlerin artık değerinin iyice kavramamız gerekiyor. Burada en büyük tavsiyem tabii ki Amber'lar olacak. Amber'larınızı çerçöp etmeyin arkadaşlar. Onlar sizin yoldaşınız. Build yapmak için gereken kanınız, yapı taşınız. Onun haricinde de Evsunları item şeklinde toplayabiliyoruz şu anda. Yani onları build'inize uygun olanlarını bir kenarda saklamanızı tavsiye ederim. Örnek veriyorum, ateş büyücü veya ateş kılıçlı bir tane build yapacaksınız. Ateş kılıçlı diyelim. Şu anda ateş kılıcını yapmak için işte ateş hasarı olan Evsunlara, işte atıyorum kritik hasarı, kritik şansı Evsunlarına ihtiyacınız var. Bunların yüksek oranlılarını gördükçe toplayın. Hepsini toplamayın ama. Örnek veriyorum, crit şans maksimum %5 geliyor. Siz %3 buldunuz. Atın kenara dursun. %4 buldunuz. %3'ü atın çöpe ya da satın. İçinde başka hı, hı. ihtiyacınız olan bir şey yoksa %4'ü koyun kenara gibi. Bu şekilde de hem envanterinizi de daha derli toplu tutabilirsiniz. Çünkü belli bir yerden sonra böyle kafamın içi gibi bir hale alıyor böyle. Çok karma karışık bir hale alabiliyor envanter düzenlemesi. Onun haricinde hani itemlerde Faceit dediğimiz muhabbet var. Yine o aşağıdaki videolarda bulursunuz. Onunla ilgili de ayrı ayrı videolarımız var. İtem yapma ile ilgili videolarımız var. Faceit çok değerli. Faceit dediğimiz nedir? Bir itemin parmak izidir. Örnek veriyorum.
saldırı hızı facet'imiz var. Bu facet'li silahı ya craftlayarak bulabilirsiniz. Şansınız yaver giderse o da. Çünkü bir sürü facet var. Hani silahı yaptınız, direkt saldırı hızlısını bulacaksınız, gelecek diye bir şey yok. Açık dünyada buldunuz, tam da aradığınız silahta buldunuz ya da benzer bir silah aynı klasta, tutun onu da. Ayırın, kenarda dursun. Hani bunlar önemli. Ve hatta şunu önerebilirim. Biraz daha artık ilerledikçe, bir sonraki build'inizi düşünmeye başladıkça potansiyel kullanabileceğiniz efsunları da kenara atın. Şimdi ne dedik? Ateş kılıcı yapıyoruz şu anda. Tek ihtiyacımız ateş. Sadece ateş olanları değil, belki sonrasında buz yapacaksınız. Buzla ilgili şeyleri de ufak ufak kenarda biriktirmeye başlayın ikinci oynanışınızda artık. Hani bunları önerebilirim. Ama zaten ikinci oynayışta vesaire, hani ikinci, üçüncü boyutlara geçtiğinizde yine hali hazırda daha pek çok şeyi tam da kavrama aşamasında olduğunuz için, hani örnek veriyorum, Evsunların maksimum oranını hala bilmiyor olabilirsiniz. Orada da yardımcı sitelerden ya da işte build videolarından faydalanabilirsiniz. Hani o şekilde ilerlemek daha mantıklı olur. İkinci karakter, ikinci dünya real açtığınızda. Onun haricinde dediğim gibi hani bilmediğiniz bir şeyi kaybetmiyorsunuz. O yüzden hani bir şey kaçırdığınız hissine kapılmayın bu oyunu oynarken. Şimdi izleyen arkadaşlar şeylere deneyimlediğimizi düşünmesinler diye üstünden kısaca geçeceğim. Evler üzerine veya sandıklar üzerine veya işte bu enchantler üzerine falan çok fazla detaylı konuşmadık ama detaylı konuşulmuş videosu olduğu için zaten tekrar etmemek için ben bu konuları atlamak istiyorum. Yalnız bunu belirteyim ki hani gitsinler bir baksınlar. Tabii. Onun da detaylı bilgileri var zaten. Tabii. Sadece şunu Ben düzelteceğim. Çok pardon, bölüyorum. Henüz bu yamayla birlikte, son yamayla birlikte ev dekorasyon sistemi geldi. Onunla ilgili henüz bir video yapmadım. Çünkü tahmin ettiğim kadarıyla çoğu oyuncu zaten henüz daha oyunun o aşamasında değil. Yani o gerçekten artık oyunun en son kısmına ulaştığınızda yapmanız gereken bir şey. Hayati önemi olan bir şey. Ev dekorasyonu ve onun seviyesini arttırmak vesaire. Ama onun haricinde zaten evlerle ilgili çok böyle düşünmeniz gereken bir şey yok şu anda. Hani şey işini kafaya çok takmayın. Konfor sistemi falan, bunlar yeni eklenen şeyler. Evimi level atlatmam lazım falan filan gibi. Ora ayrı bir dünya çünkü. Hani bu videoda vesile olmuş olsun. Eğer ki oraya gelen hatırı sayılır bir izleyici kitlemiz de varsa ayrı bir video yapmayı düşünüyorum ama ben onu 1.0'a saklıyorum açıkçası. Çünkü 1.0'da o da genişleyecek. Onlar da dönüşecek. Hani artık 1.0'a da tahminimce çok kalmadığı için öğretici videoları böyle birazcık kıstım ki ilerleyen zamanlarda 1.0 çıktığında bu videolar eskimiş olacak. Hani direkt yenilerini çekmeye başlayayım diye, öyle de bir anekdot olarak bulunsun burada. Şimdi ben şeye geçmek istiyorum buradan. Şimdi Endgame'de olan şeyleri, şimdiki Endgame'de olan şeylerden kısaca bir değinmiştin. Crucible olsun, Pestilence olsun filan. Pestilence'da tabii illaki bir hikayeyi bitirip öyle geliyor zaten. Ona bir şey yapamıyoruz ama Crucible normal biz hikayeye devam ederken oyuna başladıktan sonra çok erken safhalarda geliyor. Bunu endgame'e mi ertelememiz lazım? Yoksa hikaye esnasında yapsak iyi olur gibisinden herhangi ben yerini konumlandıramadım açıkçası onu. Ona dair bir iki bir şey sormak istedim de. Güzel bir soruydu aslında. Hani orada ben şöyle bakıyorum buna. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi oyuna ilk başladığınızda zaten ilerlediğinizde artık haftalık görevler vesaire açılıyor belli bir noktada. Günlük görevler, haftalık görevler. Haftalık görevlerde de ben aynı şeyi yaşamıştım. Daha elimde silah yok, doğru düzgün bir şey yok. Karşıma 2 tane böyle 3 tane neyse zorlu düşman çıkıyor böyle. Ben diyorum nasıl keseceğim bunu? Nasıl edeceğim falan. Şimdi orada 2 seçeneğiniz var. Ya yolunuza devam edebilirsiniz. Burada yine Souls-like'a kayıyor birazcık mevzu. Elden Ring oynayanlar bilir. Ben hiç oynamadığım için bilmiyorum ama çok duydum bunu. İşte bir yere gittin, çok zor. Gidip başka bir yerde farm yapıp hani kasılıp tekrar dönebilirsin. O boss'u kesmek için ya da o haritayı, o bölgeyi kesmek için. Ya da inat edip hani Let Me Solo Her var orada. Bir tane kafasında kazan olan bir tane arkadaş. O misali hani
Abi tamam ya ben giriyorum bununla cebelleşeceğim. 5 saatte sürse keseceğim. Kafasına da Hı hı. girebilirsiniz. Bu size kalmış. Crucible da aynı şekilde. Yani oyundaki hiçbir içerik yenilmez değil, geçilemez değil. Sadece zaman alır. Hani bana imkansızı söyle, biraz zaman alır sadece gibi bir söz var ya. Bu oyun onun tanımı aslında yine. ARPG'de çünkü şöyle bir mantık vardır. Hani seviyen ya da işte itemlerin yetersizse o içeriği yapamazsın der sana. Yok hani yapamazsın. Ölüp ölüp durursun sadece. Hiçbir şekilde o ölümsüzlük olmaz ve zaten hasarın da yetmediği için kesemezsin. Bu oyun öyle değil. Hani hasarın yetmese bile sıfır vurmadığın için ve hani bir şekilde kesebildiğin için ben bir tane Koreli gördüm. Adam yumrukla boss kesiyor. Bayağı oyunun ikinci boss'unu kesiyor. Yumrukla sadece ve çırılçıplak. Tabii ki yarım saat 45 dakika falan sürüyor yani. Böyle uçuk bir şey. O kadar sabrınız varsa buyurun abi. Ben açıkçası ilk 8 saatimi Ya o falan yayın oyunda... içeriği yapmış. Efendim? O yayın içeriği yapmış tabii. Onun Ha dışında tabii. o Tabii o adam artık kim bilir ne kadar ustalaştı oyunda. Hani yumrukla ya sadece tabii öyle fantazileri olan kesebiliyor. arkadaşları da yargılamıyoruz. O da ayrı bir mesele. Kesinlikle tabii ki canım tabii ki. Ben onun için sadece fazla sabırsız olduğumu düşünüyorum ve Evet, evet. yani teşekkürler ben almayayım ama oyundaki ilk saatimi de ben haftalık görevin yaratığını kesmeye inat ederek geçirdiğimi hatırlıyorum. Yani oyunla inatlaşmıştım. Sonra tabii ki Evet. uykusuzluktan pes ettim. Crucible da aynı şekilde. Yani Crucible'ı oyun ortasında, hikayenin ortasında da girip deneyebilirsiniz. Orada kendinizi test edebilirsiniz. Combat sistemini oyunun ne kadar alıştığınızı, ne kadar işte peri atmak istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz mesela. Girin Crucible'da ölün abi. Hani oyun içinden bahsediyorum. Gerekirse orada hani simülasyona bağlayın ama sizin normal oyun akışından uzaklaştıracak bir mod olduğu için ben tavsiye ederim. Hani sürekli hikaye oynamaktan sıkılmışsınızdır, haritada açacak bir yeriniz kalmamıştır ya da haritayı açmaktan sıkılmışsınızdır. Crucible'a girin, biraz kafa dağıtın, birazcık da orada ölün oyun içinde. Hani e, o şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde zaten oyun sonunda senin de bahsettiğin gibi zaten ana şeyimizden biri oluyor. Farm kaynağımızdan biri oluyor Crucible Dungeon'ı. E, Biz de aynı zamanda şey olarak kullanırız. Hani build videosu içerik üreticileri Crucible'ı hep hiçbir güçlendirme almadan build'in eğer Crucible'ı geçebiliyorsa o build çalışır hesabı. Orayı biz bir katalizör mü derler ne derler böyle turn Testi ha, yapılabiliyor, evet. evet, evet öyle test olarak kullanırız yani hani turnusol kağıdı gibi kullanırız. Hı, O şekilde evet. de kullanabilirsiniz hani siz de eğer istiyorsanız orta oyundan. Tabii ki build'iniz hani çok hızlı geçmenize izin vermeyecek ama orada yeni yaratıklarla karşılaşabilirsiniz. Onlarla kendinizi test edebilirsiniz. O açıdan güzel bir mod yani. Öneririm ben her türlü girmenizi. Evet. Şimdi Crucible'da bir de beşinci katta yanlış hatırlamıyorsam o bir Hmm. vendor mu desem artık, Doğru, vendor aslında o. evet, onda çeşitli özellikler var. Hı Şimdi hı. onlardan ben olabildiğince açtım ama Hı hı. yani e, bir mesela statlarımızda eğer sıkıntılar varsa onları değiştirmeye yönelik bir bize yer sağlıyor. Crucible'ın dışında hemen. Evet. O bayağı faydalı ama diğerlerini çok kullanamadım ya. Hani Hı hı. acaba Crucible'ın içindeyken aldığım için mi etkin olmadı? Ne oldu ne bitti tam ben orayı çözemedim. Hı hı. Hı hı. Bir unique özellikler kısmı vardı galiba. Hı hı. Acaba tekrar mı girmem gerekiyordu? Girmediğim için mi olmadı? Onu tam orada kafam karıştı da. Ona dair bir bilgi almak istiyordum. Tabii. Ya o arkadaş dediğin gibi vendor aynı zamanda hani hem item alıp satabiliyorsunuz hem de oyun içindeki bazı özellikleri o arkadaştan açabiliyoruz. Nedir? Dediğin gibi biri de bir statü açıyor bize. Statü dediğim şey heykelcik açıyor diyelim Crucible'ın girişinde. Oradan siz statlarınızı e, değiştirebiliyorsunuz, sıfırlayabiliyorsunuz vesaire. Bunu açabilmek için Limbus'a gidip o katın içinde döndüğünüz, kazandığınız bir para birimi var diyeyim. Onunla açmanız gerekiyor. Yeşil bir para birimi. O ama sizde kalıcı. Bir de sarı var mesela. Sarı kattan düştüğünüzde sıfırlanır. Ama yeşil olan sıfırlanmaz. Onun da hani detayını vereyim.
Diğer özellikleri de o yeşille açıyorsunuz. Ne var işte az önce yine söylediğin gibi. Legendary Echo açıyor. Echo dediğimiz şey ne? Crucible Dungeon'ın içindeyken size rastgele karşınıza çıkan boons diye geçer bu. Yani güçlendirmeler. Ama o güçlendirmeler sadece ve sadece o dungeon'ın içinde etkilidir. Siz o dungeon'ı bitirdiğinizde ya da öldüğünüzde normal oyuna döndüğünüzde artık etkisi olmaz. Silinir. O açtığın Legendary özellik bir sonraki turunun etkiliyor, yani bir sonraki turunu mu etkiliyor yoksa mevcut katta mı açılıyor benim de bir bilgim yok açıkçası ama zaten bir sonraki koşunda bile görmediysen sebebi çok rare olmaları, yani çok nadir olmaları, gerçekten çok nadir çıkıyorlar. Onlarla ilgili de bir belki dengeleme gelebilir ileride yani. Çünkü şu an çok baştan sağma denilecek bir seviyede o oyun Anladım. modu. Kendi içinde yine dengesizlikler var. Onun haricinde repair özelliğini açabiliyorsun mesela. O özelliği açtığında Limbus size satın alma ve satma seçenekleri dışında tamir özelliğini de açıyor. Satın alma satma özelliğini de yine aynı menüden açıyorsunuz. Şey vererek, o yeşil para birimi diyeyim, o moddaki onları vererek. Bir de bir şey daha vardı, o da şey, pestilence alanlarını temizlemenizi sağlayan bir özelliği var mesela. Örnek veriyorum, oyun sonundasınız artık. Bu pestilence alanlarını açtınız ama kesemediniz bir türlü. Gidiyorsunuz Crucible'da oraya kadar. O yeşil şeylerle ödeme yaparak diyorsunuz ki cleanse map diyorsunuz. Bütün haritadaki mor alanları normale çeviriyor. Yani moblar tekrar normal haline dönüyor. Güçlendirilmiş halinden temizleniyor. Siz onu kesemeseniz bile, kesmeseniz bile neyse. Onun haricinde hatırlamaya çalışıyorum, başka atladığım bir özellik açıyor muydu diye. Vallahi hatırlayamadım ya. Aa, Benim bu şey de kadar bir açıyor. Şimdi hatırladım. Tamir diyorum. İnşayı da hızlandırabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, Hmm. şehirde işte vendor'ınıza artı bastınız. Vendor'lara da seviye atlatıyorsunuz biliyorsunuz. Şehir projelerinden. O şehir projelerinin hali hazırdaki projeleri hızlandırabiliyorsunuz oradan direkt. O öyle güzel de bir avantajı var orta oyunda. Onu görmedim sanırım ben Hı de. hı. Şey vardı bir de. Evlerin içerisine waypoint koymayı açıyordu galiba. Onu satın alman gerekiyor yine. Anladım. Satıyor onu. Her 24 saatte bir yenileniyor zaten onun marketi. Oyundaki bütün vendorlar gibi. Oradan satın alıp aynen öyle evin içine koyup direkt portal olarak kullanabiliyorsun yine. Hı hı. Şimdi Crucible'daki özelliklerden bahsederken Pestilence'a da geçtik bir yandan. Hazır geçmişken ona dair de sorularım var zaten. Hı hı, Şimdi Pestilence'a başladığımda ben hı hı, bazı haritalarda fix görünüyordu. Yani 24 saat bir cooldown'u var zaten. hı Onu hı, da şimdiden söylemiş olayım. Yalnız diğer yerlerde görünmüyordu. Acaba dedim bu günlük hı farklı farklı yerlerde mi çıkıyor acaba filan gibisinden. Daha sonra onun öyle olmadığını öğrendim. hı, hı. Ee, Burada şey mi yapmak gerekiyor? Gidip olsa da olmasa da her bölgeye geçip oranın ateşinde malzeme yakıp mı açmak gerekiyor? Yoksa bir hata unsuru mudur bu? Nedir? Tam Evet. o kısmı bilmiyorum. Onu ben de ilk başta böyle kafamı karıştıran bir şey. Biraz daha açık olması gerekiyor oyunun. Orayı tanıtırken, Pestilence mekaniğini tanıtırken. Onun eksikliği diye düşünüyorum. Şöyle çalışıyor. Oyunun sonuna ulaştığınızda size bu mekaniği tanıtmak için haritada rastgele mor bir yeri açıyor zaten. Ve o mor alanı genellikle birinci seviye açıyor. Yani ateşe oturduğunuz zaman yakma kısmına bastığınızda siz ekstra eşya yakarak seviyesini arttırabiliyorsunuz. Ama arttırmasanız bile kesince temizleniyor. Arttırsanız da arttırmasanız da işte bütün o alttaki bar sıfırı görene kadar yaratık kesiyorsunuz vesaire. Ondan sonra boss çıkıyor, boss'u kesiyorsunuz, alan temizleniyor. Eğer ki alanı temizlerseniz dediğin gibi cooldown'a giriyor bu sefer. Çünkü e, yakılmış veya sizin yaktığınız alanı veya kendiliğinden yakılmış alanı kestikten sonra aynı alanı tekrar kesemiyorsunuz. 24 saat sonra tekrar kesebiliyorsunuz. Ama şöyle bir artısı var. Her bir sonraki kestiğiniz Pestilence haritası
önceki cooldown'da olan, bekleme süresinde olan haritaların süresini %20 azaltıyor. Böylece Hmm. aynen. Yani zincirleme gidebiliyorsun. Örnek veriyorum, birinci haritadan başladın, temizledin, 24 saat cooldown'a girdi. İkinci haritaya geçtin. Önceki harita %20 düştü. Üçüncü haritaya gittin. Önceki iki harita birden %20'ye düştü. Dördüncü haritaya gittin. Önceki 3 harita birden %20 düştü bekleme süresi diye. Siz zaten şu an 7 harita var oyunda. Yedinci haritayı kestiğinizde ilk iki harita sıfırlanmış oluyor. Hı Böylece hı. siz 24 saat beklemeden sırayla bütün haritaları dönerek aslında zincirleme bir farm yapabiliyorsunuz şu anda. Yani o cooldown'un olayı, dediğim gibi, eğer ki temizlersen, mor alan çıktı, temizledin, 24 saat oluyor ve başka haritaları da kesmezsen o 24 saati tam olarak beklemen gerekiyor. Ama başka Hmm. haritaları kesersen %20 düşe en sonunda sıfırlayabiliyorsun. Yani şu anki Pestilence mantığı, mekaniği bu şekilde çalışıyor. Anladım. Ben bilmiyordum mesela bunu. Hani bak, başta da söylemiştim ya zaten, ben hem kendi kafama takılan şeyler. Evet, evet. Hem bak, yeni şeyler görüyorum ben de. Bu da yeni geldi Ekstra, bu arada. aynen. Son yamayla geldi. Son güncellemeyle. Çok güzel bir özellik Daha önce bence. fix miydi? 24 saat Tabii miydi? tabii. Daha önce biz o yüzden birden fazla Real açardık. İşte 5 Anladım. tane Real'de 24 saat bekletirdik hepsini sırayla falan. Hani Anladım. Anladım. Peki hala da birden fazla realm açmalarını tavsiye ediyor musun? Yoksa gerek var mı yani yok mu şu anda bu sence? hani zaruri değil. Açmazsanız bir şey kaybetmeyeceksiniz. Ha, kazancınız olur mu? Evet. Niye? Çünkü birden fazla vendor'ınız olacak bu sefer. Eğer Hı hı. oradaki haritaları da açarsanız ve oradaki şehirleri de yükseltirseniz. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum, silahçıdan silah seçkisi 24 saatte bir yenileniyor. İhtiyacınız olan bir silah var mı diye tek bir real mi bakmak zorunda kalmayacaksınız. Birden fazla real açarsanız eğer tek tek dolaşa hepsindeki. Hani vendor farmı için evet mantıklı, ama gel gelelim kolay mı? Değil. Şöyle anlatayım bunu. Sonuçta siz 40-50 ila neyse 70-80 saat arasında bir oynanışla bütün oyunu açtınız, haritayı belki anca açtınız. Şimdi onun aynısını baştan yapmanız gerekecek her realde. Çünkü oyundaki hikayeyi oynamadan zaten oyun sonuna gidemiyoruz. Hani buna Evet. sabrınız ve zamanınız varsa öneririm. Yoksa zaten ihtiyacınız da yok. Hani aman aman. Eğer Ama sonuna kadar bitirmek de zorunda değil yani, böyle bir ha yola tabii. gitmek istiyor. Tabii. Yani şey yapan bile var. Forumlarda denk geldiğim kadarıyla işte. Adam bir tane Real mi açmış. O Real mi sadece depo olarak kullanıyor. Ana şehri açmış sadece. Geri kalan hiçbir yeri açmamış. Evlerde depo olarak kullanıyor. İşte başka bir Real mi açmış. O Real, örnek veriyorum, sadece e, düz moblar var. Pestilence görevini yapmamış. O Hı Realm'de hı. Pestilence yok. Normal mobları farmlıyor vesaire. Onun için o realme giriyor. İşte bir tane Pestilence realmi var falan. Böyle değişik şekilde kullananlar var bu mekaniği. Orada olay sizin yaratıcılığınıza kalmış yani. Ya bir tane adam şey yapmıştı ya. İşte her realmde farklı ev aldım diyor ve karakterimi orada çıkarttım diyor. Örnek veriyorum, zırhlarımın olduğu ev A realminde. Zırhlarıma bakacağım zaman A realmine gidiyorum. Otomatik olarak beni o evde başlattığı için sandıklara bakıyorum, çıkıyorum karakteri hareket ettirmeden diyor. Silahları B realmindeki evime koydum diyor. B realmine gidiyorum. Karakteri hep orada olduğu için ne zaman B realmine girsem evin içinde sandıklardayım diyor. Hani adam zevk olsun diye real açmış, sadece depolama olarak kullanıyor yani. O size kalmış tamamen. Evet. Bayağı bir şey hakkında konuştuk aslında, ama bir de ben ya spoiler olmaması için de çok kısa tutacağım. Hı hı, Gizli bir tüccarımız var. hı Ve hı. bunun saat aralığıyla ilgili bir şey sormak istiyordum. Konumudur, işte nereden elde ediyordur filan. Bunun duymak istemeyen arkadaşlar için bunu kesinlikle kesiyorum. Eğer Hı hı. zaten bulamayıp da öğrenmek isteyen, direkt bakmak isteyen de internetten, zaten YouTube'dan Tabii. bakıp hemen bulabilir onu. Aynen. Bunun bir saat aralığı var galiba. Evet, Nedir, evet. ne değildir o? Saat aralığı 8 ila gece 12 arasıydı diye hatırlıyorum. Akşam 8 ile gece Türkiye saati mi 12. ama?
Evet, sizin yani sen neredeysen oranın yerel saati. Çünkü senin yerel saatine göre sunucularda da işleme giriyorsun. İşte ona göre sen Avrupa sunucunda mısın değil misin karar veriyor zaten oyunda. E, Senin yerel saatine göre akşam 8 ile 12 ama hotfix'le düzeltildi birkaç gün önce. Ondan öncesine kadar buglanmıştı. E, Eğer hani bakıp da göremeyen arkadaşlar varsa sebebi o. Amerika saatine göre fixlendiği için gece sabaha karşı 4'te mi falan başlıyordu ya da 12'den 4'e mi ne öyle bir şeydi. Şu an 8 ile 12 arası, akşam 8 ile gece 12 arası. Şehirde onun yeri var zaten. Yeni mi geldi bu Bulabiliyorsun. hotfix? Birkaç gün ya da bir hafta oluyor. Tam hatırlamıyorum şimdi Anladım. zaman Anladım. Çünkü kavramını. geçen hafta denediğimde şöyleydi bende. Gece 11 ile gece 3 arasıydı. Tamam Yani işte bug'dan dolayı o. Evet, anladım. bug'dan Anladım. dolayı. Anladım. Düzeltildi o Tamam, şu yerel, anda. yerel saati görmesi daha iyi. Bu Tabii bu tabii. açıdan daha iyi. Aynen. Öncesinde de öyleydi. Bu yamadan sonra bir sapıttı işte. Onu da Hmm, fixlediler hemen. Yani hemen değil de işte. Bir hafta sonra falan fixlediler yani. anladım. Peki şimdi her şeyi yaptık. Hı Genel hı, itibariyle. hı hı, Yani günlük rutin yapsak veya öyle bir şeyde ihtiyacımız yok aslında ama hı hı. yapsak da fena olmaz dediğimiz yok diyorum ben de tabii acaba yok mu? Gerçekten var mı yok mu? Tabii. Onu da bilmiyorum. Hı hı, hı hı. Onu da sormuş olayım bir yandan. Aslında şöyle burada yine birazcık kişisel deneyime göre gideceğim. Siz oyunu nasıl oynamayı seçiyorsanız rutininiz de ona göre şekilleniyor bu oyunda. Örnek veriyorum siz sürekli build yapan, sürekli farm atması gereken bir şekilde oynuyorsanız oyunu o zaman tabii ki ben öyle oynuyorum. Belli bir rutinle başlamanız gerekiyor session'ınıza yani o anki oyun sürecinize. Girdiğiniz zaman öncelikle Realm'deki vendor'ları farmlamanız gerekiyor. Değerli eşyalar var mı? Aradığınız bir silah var mı? Ember'lar var mı? İşte saat aralığına denk geliyorsa Finli'ye kontrol etmeniz gerekiyor. Efendime söyleyeyim. Eğer build'iniz müsaitse Crucible'ın vendor'ına kadar gelip vendor'ın eşyalarını keza yine kontrol etmeniz gerekiyor. Orada da mağaza var çünkü. İlk etapta hani bir vendor temizliği böyle ne var ne yok ihtiyacınız olanları alıp o şekilde ve bunu bütün realmlerde yapmanız gerekiyor. Şu detayı da vereyim. Hani ilgili videodan zaten bu bahsedeceğim olaya dair videoya ulaşabilirsiniz açıklamada. Pestilence alanlarını da farmlamak, hızlı farmlamak için belli metodlarımız ve belli itemlerimiz var, yardımcı itemlerimiz. İşte Torn Sinew, Torn Marrow, Torn Husk, Torn Effigy diye 4-5 tane itemimiz var. Arapça konuşuyormuşum gibi gelebilir şu an size belki ama e, oyun sonunda bunlar da çok önemli. Hızlı farm yapabilmemiz için. Bu da yine oyundaki vendor'dan elde ediliyor. Rookery'deki. Ee, Onu da aynı şekilde yine her gün günlük olarak çünkü 5 tane limitimiz var. Tornefici vesaire bunların hepsinden almak için 5 limitimiz var günlük. Bu limiti kaçırmamak gerekiyor doğal olarak. Eğer farm atan bir oyun tarzıyla oynuyorsunuz. Ama yok ben hani build'imi yaptım. e, Daha fazla da build yapmayacağım. Artık sıkıldıkça chilllemek için, sakin sakin oynamak için giriyorum diyorsanız da ne yapabilirsiniz? Onun için hani herhangi bir şey yapmanıza, rutin yapmanıza gerek yok. Girersiniz, işte balığınızı tutarsınız, iki ağaç kesersiniz, işte iki maden çapa atarsınız böyle. Hani onun için zaten hani günlük beklemenize gerek yok. Yaklaşık yarım saat, bir saatte bir falan yenileniyor zaten kaynaklar oyun içinde, kendi içinde. Ama eğer ki hani sürekli yeni şeyler keşfetmek, build denemek istiyorsanız vendor farmı hatta mümkünse birden fazla realm açıp işte az önce bahsettiğim gibi bu vendorları birden fazla realmde günlük olarak farmlamanızı öneririm. Ve e, daha da eğer gözünüzü karartırsanız haftalık günlük görevleri oyun sonuna geldik artık ihtiyacımız yok XP'ye ya da altına deyip boş geçmeyin. Orada belki aradığınız itemi bulabilirsiniz. Çünkü her gün, her hafta farklı ödüller veriyor. Belki aradığınız ihtiyacınız olan Ember'ı ya da işte Evsun'u oradan bulabilirsiniz ya da taşı. Onları da kontrol edip sadece ihtiyacınız olanı yapın. Geri kalanını boş verin. Zaman kaybı çünkü hani oyun sonunda artık.
Hani bunları önerebilirim yani. Onun dışında öyle çok aman aman bir rutini yok açıkçası şu anda erken erişim için. Hı hı. Anladım. Peki yani üç aşağı beş yukarı bir şeyler kaptık genel çerçevede. Hı hı. Kendi build'imizi yapmaya e, ne zaman başlamalıyız? Yani ortalama ne zaman? Yani bu aslında birazcık sizin oyunu oynarkenki özgüveninizle de alakalı. Yani eğer yanlış yapmaktan kaygılanıyorsanız ya işte kaynaklarımı boşa harcar mıyım vesaire daha emin değilim falan gibi bir düşünce varsa öncelikle build videolarını takip edin derim. O aşamadaysanız hala kafa yapısı olarak. Ama bunun haricinde artık ya tamam ben taşları çözdüm diyorsun. İşte oyunu da bitirdin zaten. Oyunu tamamen açmadan yani hikayeyi bitirmeden Pestilence modunu açmadan oyundaki zaten build yapmaya başlamayın. Bunu kesinlikle önermiyorum ben açıkçası. E, Şunu yapabilirsiniz sadece. Hani ufak ufak mavi itemlerle ya da kahverengi itemlerle deneme ama kaynak harcamadan güzel böyle gördüğünüz favori efsunlarınızla deneme yanılma yöntemini takip edebilirsiniz. İtem tak çıkar yaparak. Ama herhangi bir kaynak harcamanızı asla önermem o aşamada. Ama oyunu bitirdiniz işte dediğim gibi artık az çok bir şeyleri anladınız. Denemek istiyorsunuz artık. Duramıyorsunuz, sıkıldınız. O zaman kaybetmekten korkmayın derim öncelikle. Çünkü ben mesela kaç tane item yaktım, kaç tane ember kaynak boşa harcadım. Hani haddi hesabı yok. Kaç tane gümüş boşa mı gitmedi? Kaç tane tahta çöp mü olmadı? Ama ben hayatsız gibi de oynayabiliyorum. Hani benim bir de öyle bir avantajım var. Şimdi eğer hem zamanınız yok hem de build denemek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız öncelikle dediğim gibi yine birkaç kaynağa göz atmanızda fayda var. Oradan ben bunu kendimce nasıl uyarlarım diye yola çıkarsanız en azından daha sağlam bir temeliniz olur. Yani daha sağlam bir tabanınız olur. Bu da işte tabii ki dediğim gibi hani Pestilence modunu açmadan, oyun sonuna gelmeden ve belli başlı temel mekanikleri nedir o işte taşlar, efsunlar, rünler. Bunları minimum seviyede de olsa artık temelini anlamadan girmenizi önermem. Yani. Hı hı. Ee, Valla onun dışında şu Amber'lardan da bahsettik ama Hı hı. yani bir kısmı çok şey bulunuyor, sık bulunuyor, kolay Evet, bulunuyor. Çok da öyle zorlamıyor insanları ama bir kısmı doğru. hakikaten çok 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 zor Oo. bulunuyor. Hele Radiant, hele Radiant Ember. Yani benim şu ana kadar illallah ettiğim tek Ember. Bir de en çok ona Evet. ihtiyaç oluyor. Hani bilmeyenler için özetleyeyim. Silahınıza ya da zırhınıza gelen, iteminize gelen Evsun'un sayısal oranını maksimum potansiyeline ulaştırmanızı sağlıyor. Az önce işte crit şanstan örnek vermiştim mesela. Yine oradan gidelim. Crit şans maksimum %5. Örnek veriyorum sizde %4 var. Hı hı. Onu Radiant Ember kullanarak %5 yapabiliyorsunuz. Ve şimdi bir silahta ya da zırhta minimum 3 evsun var. Yani mavi itemse 3 evsun var. Morsa 4 evsun var. Bunlardan en az ikisine üçüne radyant harcamanız gerekiyor. Ve 6 iteminiz var diyelim. Silah dahil iç itemler. 5 iteminiz var diyelim düzeltiyorum. Bu bir 5 itemde matematiği siz yapın. Yani en az 2-3 Evsun'a kullandın. En az ikişer üçer defa kullandın. Çarp oğlu çarp. O kadar çok harcıyorsunuz ki Radiant Ember'ı yani. Ve çok zor düşüyor. Gerçekten çok zor düşüyor. Yani ben hatırlıyorum bazen 3-4 saatlik oyun şeyimde, seansımda, sekansımda bazen 1-2 bulduğum oluyor. Şanslıysam o Hı gün hı. 3-4 tane buluyorum. Hani mesela ya da 6-7 taneyi bulduğumda olabiliyor ama çok değişken. Onunla ilgili ama şöyle bir hani müjde vereyim. Nasıl geleceğini bilmesek de hedef odaklı farm dediğimiz yani target farm özelliği Hı 1.0'da gelecek. Nasıl gelecek hı. bilmiyoruz ama. Yani istediğimiz itemi nereden alabileceğimiz, spesifik noktalardan hangi itemi düşürebileceğimiz gibi konularda daha rahatlık sunacak oyun bize 1.0'da. Bunu Hı. biliyoruz yani. Ya bazı şeylerin de aslında zor olması çok doğal tabii de. Hı hı. Yani ama minimum bir şey de bana sunarsa tabii Değil mi? fena olmaz. Katılıyorum. Aynen. Katılıyorum. Yani çünkü dediğim gibi hani
zaten hayatsız gibi oynayan insanlar benim gibi e, pek Tabii sorun canım, etmeyecek. Yine hani belki 3 gün 4 gün fazla grind atacak, fazla oynayacak ama yine yapacak o build'i. Ama şimdi evet. eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Herhangi bir oyunu, hani sadece No Rest for the Wicked için konuşmayalım. Herhangi bir oyunu popüler yapan hayatsız gibi oynayan tayfa değildir. O tayfa o oyunun Evet. erken ölmemesini sağlar. Ama Hı. herhangi bir oyunu popülerleştiren ve daha çok duyuran normal işinde gücünde olup kafa dinlemek için de bu oyunu oynayan insanlar olur. Şimdi Evet. o insanlar o kadar uzun süre oynayamayacağına göre onların oyundan alacağı keyfi katlamak için bu tarz böyle hedef odaklı farm ya da işte belki de dediğin gibi minimum seviyede en azından bir oranda o itemin düşmesini vesaire sağlaması lazım bence oyunun. Hani Wicked bunu yapar mı? Bence yapar yani bilmiyorum. Herhangi bir net bir cevabı yok onların da buna. Net bir tutumu yok. Ama hani şu ana kadarki item sisteminden yola çıkarsak mesela bizim item yapma şeklimiz böyle değildi oyunda. Sen sanırım direkt bu haliyle başladın değil mi oyuna? Tabii tabii, Asım? aynen. Aynen. Çok çok güzel zamanda başlamışsın mesela. Öncesinde eyvah eyvah şu anki Fallen Ember'lar var ya, kırmızı Ember'lar. Hı Bütün hı. Evsunları sadece onunla değiş tokuş yapabiliyordu. Yani çıkarıp takma Evet. yoktu. Tek 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 slot makinesi mantığı. Getir Allah getir denk gelirse. Her şeyi o Ember'larla yapıyorduk. Yani statları Fallen Ember'la sıfırla. İtemin Evsunlarını Fallen Ember'la değiştir. Bir de şey de yoktu. Sen söyle adını. E, Radiant'la işte oranını yükselteyim falan da yoktu. En yükseğini Hı hı. getirtmeye çalışıyordum falan. Exalt sistemi çok başkaydı falan. Daha yorucuydu. Şimdi daha kolay hale getirdiler. Şimdi bunu item kısmında yapıyorlarsa farm kısmında da bence birazcık yumuşayabilirler diyorum ben kendimce. Hani Ya tabii şimdi onun ayarını, dengesini kurmak çok önemli. hı Ya bu hı. sefer de çok kolaylaştırıldığı zaman da, her şeye ulaşmak çok kolay Tabii, olduğu zaman da, tabii. o zaman oyun çok çabuk ölüyor. Evet. Ee, Ya şu andaki dengesi aslında fena değil ama Hı hı. bir tık zor, tabii zorluyor insanı. Belki de buna yakın buna yakın kalması fena olmaz gibi, her ne kadar ben ufaktan ucundan ağlamış olsam da. E, Estağfurullah. yani çünkü o zaman yaptığın item'ın bir değeri oluyor. Tabii, Farklı bir durum oluyor bu sefer. tabii, tabii. Ya öbür türlü yap dur, yap dur, nasıl olsa Katılıyorum. yap diye, Katılıyorum. aynen. Yani bu hale yakın kalması iyi ama hani bir ufacık da olsa bir ipucu vermesi, yani bir yardım eli de uzatması gerekir ama Hı. işte o bahsettiğim konu, onun dengesini tutturmak çok önemli. Yapabilirler mi? Bence neden olmasın? Hani bunu yapabileceklerini ispatlamış bir firma. Last Epoch oyunundan da itemizasyon üzerine olan departmanda çalışan bir geliştirici de yakın zamanda zaten bünyelerini almışlar. Hani Hı. oradan da umut vaat eden haberler var o açıdan da. Neden olmasın yani. Aseko'nun crafting sistemi de güzeldi, bayağı fena değildi. Hiç oynamadım Hani o oyunu ya. İzledim ama çok bilgim yok. evet ya, şey kadar, Path of Exile kadar bu kadar dallanmış budaklanmış bir Hmm, hali yoktu hmm, ama çok basite indirgenmiş bir halde de değildi. Biraz hmm, daha böyle kararındaydı. Oynanış olarak Path of Exile seviyesine bence ulaşamadı ama hı hı. e, crafting bakımından bayağı ben tadında buldum açıkçası onu. Eğer bünyelerine böyle bir adamı kattılarsa güzel şeyler bekliyor olabilir o zaman. Evet, evet. Yani aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Hani her ne kadar oyunu oynamamış olsam da bahsettiğim pek çok konudaki övgülerini duydum yani ve videolarını izledim Last Epoch'la ilgili. Hani farklı oyunlarda çalışan farklı departmanlardan şeyleri de açıklar. İşte League of Legends'ın MOBA aksiyon alanı ile ilgili bir geliştirici de yine bünyelerini almışlar. Hani buradan artık ne çıkacak, bizi ne bekliyor bilemeyeceğim. Hayal gücünüze bırakıyorum. Ama hani farklı farklı alanlarda kendini ispatlamış geliştiricilere de bünyelerine katıyor şirket bir yandan. Tabii ki öyle çok büyük bir şirket olmayacaklar. Hani onu biliyoruz. Thomas'ın kendi ağzından duyduk ama bu da iyiye işaret günün sonunda. Hani oyundaki belli mekaniklerin, belli sistemlerin daha iyi olabilmesi için de şirket hani elini taşın altına koyuyor ve eksikliklerini gideriyor demek oluyor yani iş gücü açısından. Hı hı.
Ya tabii bu zaman konusunda onlara ne derece bir avantaj, dezavantaj olarak yansır onu bilemiyorum tabii ama ya büyümeyi de kontrollü yapmadıkları zaman firmaların ne duruma geldiklerini de görüyoruz tabii bir Tabii. yandan. Tabii. E, Evet. peki bunun dışında bir de şöyle bir ufak tefek hatalardan bahsetmek gerekirse ben hiçbirisinden pişman değilim tabii. O Amber'ların ne kadar değerli olduğundan falan bahsettik ama ya keşfederken onları harcıyorsun, kullanıyorsun. Katılıyorum. Hiçbir problem. Ya Katılıyorum. topluyorsun bir daha her türlü toplanıyor. Ondan yana sıkıntı yok ama şunu fark ettim. Sublime Ember aslında Radiant Ember'dan daha da az düşüyor. Hı hı. Hı hı. Ee, ya Exalted yaptığımız bir özelliğin Radiant'la maksimuma çektiğimiz mesela bir item'ın 3 tane özelliği var. Radiant'la bütün hepsini maksimuma çektik. Ondan sonra Exalt'la random rastgele bir tanesini daha da üst seviyeye ulaştırabildiğimiz ve maksimum 4 defa exaltlayabildiğimiz bir sistem var. Hı hı. Onun bir parçası şeyde çok sallanıyor biraz. Şuna bir el atayım dedim de kusura bakma. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, şimdi Sublime Ember'ın bu kadar az düştüğü halde Radiant Ember'ın daha da değerli olduğundan bahsetmiştin daha demin. Hı hı, hı hı. Bu neden böyle dedim mesela? Çok güzel bir yere değindin aslında ve pek çok oyuncunun da aslında bundan haberi yok. Neden Radiant Ember'ın en değerli Ember olduğundan. Haberim oldu. Geçen gün oldu. Yani çok geç oldu. Ondan da soruyorum. Sağlık Evet. olsun. Ya bu ama yine bence oyunun hatası. Geleceğim neden oyunun hatası olduğuna. Exalt dediğimiz sistemi, bunun da videosu kanalda var, bulabilirsiniz. Çok geç çektim onun videosunu da. Çünkü Exalt işi artık hani build'in son ütüsü. Yani bu build oldu. Herhangi bir ev sonunu değiştirmem gerekmiyor artık. Her şey potansiyeline ulaştı. Artık Exalt'ta son ütüyü çekiyorum. Öyle özetleyeyim. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz biz oyunda aslında. Çoğu kişi zannediyor ki sadece Sublime Ember'la yapabiliyoruz. O yüzden Discord'da da ticaret takas kanalında herkes Sublime Ember arar. Halbuki bilmiyorlar ki e, Rookery'de Watcher amcamıza gittiğimiz zaman bu Pestilence bölgelerinden düşürdüğümüz materyallerle Thorn Snow, Thorn Husk ve Thorn Marrow itemlerini kullanarak da biz itemlerimizi exalt edebiliyoruz. Ama erken oyunda Sublime Ember daha önemli. Niye? Çünkü Pestilence alanlarını o kadar çok dönemediğimiz için bu Watcher'da Exalt atmak için bizden istediği o materyalleri kasamıyoruz başta. O yüzden ilk başta Sublime Ember kullanmak mantıklı. Ama eğer ki eski bir oyuncuysanız, benim gibi hani bu güncellemeden önce de oynadıysanız, zaten sizde Gır'la o Pestilence'den düşen itemler var. İşte Thorn Marrow'lar, Thorn Husk'lar vesaire vesaire, Thorn Snow'ler. Bunlarla zaten Exalt attığınız için sadece artık bende hepsinden 300'er 500'er tane var şimdi. Exalt atacağım zaman o yüzden Watcher'a gidiyorum. Watcher amca diyorum, al bu itemi Exalt at. Tamam diyor, ver bana 3 tane şundan, bir tane şundan falan. Al diyorum, gırla var. Ama yeni başlayan oyuncuların çoğu daha zaten o itemlere de sahip olmadığı için Watcher'ın istediği sadece Sublime'le basılabilir zannediyor. Bu neden oyunun hatası? Oyun bunu oyuncuya direkt olarak açıklamıyor. Belki kodekste vardır ama dediğim gibi ben hiç bakmadım bile kodeksin içine. Evet, ben de bakmadım. Bu yüzden de Sublime Ember aslında değersizleşiyor bir yerden sonra. Ama Radiant Ember değerini asla kaybetmiyor. Çünkü oyunda ne zaman build yapacak olsan Exalt atmadan önce Radiant Ember'a ihtiyacın oluyor. Ve Sublime Ember'ı sadece 4 kere kullanıyoruz bir itemde. Radiant Ember'ı yeri geldiğinde bir itemde 5 kere de kullanabiliyorsun, 10 kere de kullanabiliyorsun. O artık senin şeyine kalmış. Ne kadar kötü bir durumdasın, ne kadar zor bir durumdasın Radiant kullanmak için. Çünkü Evsun'un yoksa ve elindeki tek Evsun'un da oranı en düşük halindeyse, onu en yükseğe çıkartmak için bile bazen 5 tane 6 tane Radiant Ember kullanman gerekebiliyor ki o build'i daha güçlü hale getirebil diye. Ama insanlar zannediyor ki hala işte Sublime Ember en değerlisi. Bu Ya ama burada şimdi iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilemedim ama yo yani bundan bahsetmekte yok ya iyi yaptık yani hani evet. bilinmesi gerekiyor. Ya şöyle bakmanız lazım abi, çünkü bu tür oyunlarda hani özellikle Souls oyunlar için bu daha geçerli sanırım. Çünkü ARPG oyunlarda evet
bazı şeylerin telafisi olmuyor. Kayıp olarak oluyor. O Hı hı. kaynak geçmiş olsun ama bu birazcık daha Souls-like tarafında da olduğu için hani şu sistemde bile sana iki farklı alternatif sunduğu için sen bir yerde aslında diğer materyallerini biriktirmiş oldun. Hani o şekilde bakabilirsin veya belki alternatif olmayan bir şey bile harcamış olabilirsin boşu boşuna. Örnek veriyorum Ember'dan bahsettik. Taşlara geçelim. Mesela yanlışlıkla taş yaktın, kırdın. Öğrendin ama artık o butona bastığında o taş kırılıyor. Ya da işte silah, zırh neyse kırılıyor. Hani birazcık böyle Evet. yaklaşmak lazım bu oyunda. E, Ya ama orada da ben çok erken onun acısını yaşadım. Orada tadım doğru, biraz kaçık benim ya. doğru, doğru. Yani ben orada Legendary'e bir tane bow düşürmüşüm. Üstüne taktığım şeyi taşı çıkaracağım derken silahı yakınca bütün Abi tatlar kaçtı yani. Hani kulübe e, hoş geldin ya. Aynısı hem de bende de yayda olmuştu. O sarı Lacquered Bow'da. Aynısını yaşamıştım evet, ben de. evet, evet. Bir daha artık o yüzden böyle elim Ya 10 kere bakarak problem oldu tıklıyorum yani. olmadı. Tabii canım. Yani beni o oyunu yani çıkmaza sokmadı yani beni. Evet. Hatta daha da keyif aldığım bir yöne geri döndüm. Aslında ben o boğa geçme sebebim şeydi. Bir yerde zorlandığım için geçmiştim de. Hı hı. Böyle üzerinde takılı kaldı artık onunla devam eder pozisyona gelmiştim. Hı Öyle hı. bir durum olunca daha keyif aldığım bir şeye geri dönmüş oldum ama ya orada bir ayrı bir sekmede mi verseydi acaba diye. Gerçi uyarısını da yapıyor ama Evet. Ama işte işte aceleden aynen yapabiliyoruz böyle öyle. O şeyler. heyecandan bazen bir an önce ya da o build'i Evet. yapmak istemenden. Ya ben bu yamada yaptım ya en son onu işte. Yama geldi. Heyecanla Ya lan oynamışım 300-500 saat yama çıktığında, güncelleme çıktığında neyse. Hani nasıl yapıyorsun böyle bir hata? Oluyor yine yapabiliyorsun yani. Ama şey hani tamam diyorsun bir dahakine daha dikkatli olurum artık. O travmayla yaşıyorsun. O oyunun kalanını o travmayla oynuyorsun yani. iki defa gözden geçiriyorum artık her Tabii şeyi. tabii tabii. Yapacak bir şey yok. Evet, üstüne ne konuşabiliriz başka? Ya bayağı da genel geçer konuştuk aslında ama Tabii eleştirel tabii. yaklaşmak ister misin peki oyuna dair? Geldik en cafcaflı kısmı diyorsun. Yani Evet. şimdi hani yine aslında ara ara eleştirilerde de bulunduk ama Hı hı hı. genellikle Hı. mekanikleri biz biraz da çok sevdiğimizden tabii oyununu, çok Tabii beğendiğimizden över gibi oluyor böyle. doğru. Eleştiri konusuna da yer versek mi vermesek mi bilemedim. Bir sormak istedim onu. Valla iyi yaptın aslında. Çünkü yayınlardan sen de biliyorsun. Videoyu izleyen arkadaşlar da varsa yayınlara gelen aynı zamanda bilir. Ben yayınlarda da hani evet oyunu çok severim, överim. Hatta yeri geldiğinde fanboyluğumu yaparım. Ama sevmediğim şeyleri de çok sert eleştiririm yayınlarda da keza. Bu Yamada da belli başlı şeyleri çok eleştirdim. Hı Örnek hı. verecek olursak e, Yama ile birlikte ciddi bir nerf geldi oyuna. Yani Together güncellemesi geldi. Together güncellemesiyle co-op vesaire geldi tamam. Sonrasında bir yama getirdiler. Bu yamada oyundaki bütün güçleri, bütün statları, sayıları diyelim hani her şeyi yarı yarıya kıstılar. Musluğu yarı yarıya kıstılar gibi düşünün. Yani en Hı hı. güçlü build'ler artık daha az güçlü, normal güçte olan hani herhangi bir efor harcaman bile gerekmeden güzel olan build'lerde hiçbir işe yaramaz hale geldi şu anda. Bunu yapma şekilleri beni çok rahatsız etmişti mesela. Onunla ilgili videoda çektim, yayınlarda da çok konuştum. Çünkü muhtemelen şunu düşündüler. Nasıl olsa erken erişimdeyiz ve yeni bir güncelleme yayınladık. Bu güncellemeyle zaten 1 milyon kişiye ulaştık ekstradan. Bu 1 milyon kişi oyunu zaten oyun sonuna gelene kadar biz bu yamayı çıkarırız ve bu güç düşüşü onlara çok bir şey hissettirmez. Çok büyük bir fark hissettirmez. Ama eski 500 bin oyuncuya hesaba katmadılar. Yani ve buna Hı yönelik de o yüzden çok oyuncu kitlesine hazırlayacak bilgilendirici içeriklerde sunmadılar. Orada birazcık hı. iletişimde bence zayıf kaldılar. Bunu yer yer yapıyor. Daha önce de hani uzun süre hiç iletişimde olmadığı dönemler oldu şirketin. Ha bu normal mi? Baktığında tabii ki normal. Sonuçta oyunun da belli bir geliştirme süreci var evet. Ama bir yandan da videonun başında da bahsettim ya da ortalarında da bahsettiğim gibi bu arkadaşlar biraz daha sosyal arkadaşlar. Hani şirket olarak da hani CEO'su bile Discord'una girin resmi Discord sunucusuna rastgele bazen chatte
görebiliyorsunuz. İnsanlarla konuşuyor, oyuncularla. Soru cevap yapıyor orada vesaire. Hani böyle bir imaj varken bu tarz konularda böyle çok dramatik değişiklikler yapılacağı zaman sen topluluğu karanlıkta bırakıp bir anda sadece o güncellemeyle bunu öğretirsen, gösterirsen bu uzun vadede bence o güven ilişkisini zedeler. Yani Hı hı. bunu sağlıklı korumaları gerekiyor. Özellikle erken erişim aşamasında olan bir oyun için. Çünkü oyunlar için bence erken erişim sadece oyunu denediğimiz kısım değil. Aynı zamanda bizim o oyunun yapımcılarının vizyonunu da öğrendiğimiz, denediğimiz, Evet. güvenini de test ettiğimiz bir süreç. Ben o kısımda biraz zayıf buldum bu son güncelleme için konuşacak olursam. Onun haricinde hatalarından hiç mi ders almadılar? Almaz olurlar mı? Breach güncellemesinden bahsetmiştim işte. Breach güncellemesinde o kadar kötü yorum aldılar ki belli aksaklıklar ve çok fazla bug olmasından Hı dolayı hı. özür mahiyetinde çok büyük bir yama yayınladılar. Yani ikinci bir güncelleme büyüklüğünde neredeyse. Ve Together yamasında da, Together güncellemesinde de zaten satış başarısından ne kadar ders çıkardıklarını o önceki hatalarından anlamış oluyoruz yani. Gerçekten oyunun ilk 1-1,5 yılında 500 bin sattı. İkinci yılına yaklaştığında 1 milyon daha sattı yani. Hani rakamlardan anlayın siz. Ama bu demek değil ki bu şirket hiç hata yapmadı ya da yapmayacak. O yüzden hani şu anda ben dengeleme konusunda çok yetersiz kaldığını düşünüyorum oyunun. Erken erişim kısmı için konuşuyorum bu arada, bunun altını çizeyim. Çünkü 1.0'da ne gelecek bilmiyoruz daha. Nasıl bir dengeleme olacak? Ayrı bir ekip çalışıyor, onu biliyoruz sadece. Ama erken erişim kısmında dengeleme kısmını birazcık böyle halı altına süpürmüşler gibi hissettiriyor bana. Hı. Bu da oynanış açısından ve oyuncuların beklentilerini yönlendirme açısından da birazcık tabii ki dezavantaj yaratıyor yani. Yanlış beklentiye Evet. giriyor oyuncular. Ben de o oyunculardan biriydim açıkçası. Şu an anlayabiliyorum. O ayrı bir konu tabii. Onun dışında ama öyle Evet. çok şikayet ettiğim, aa falan dediğim hiçbir şeyle daha karşılaşmadım yani. Ha, bug'lar yok mu? Var ama dediğim gibi Evet. e, konuştuğumuz gibi erken erişim oyunu. Çok da öyle göze batan şeyler değil ya yine. Kesinlikle e, Yani ki o kadar oyunu etkileyen büyük bug'ları da hani çok uzun yok. zaman geçmeden düzeltiyorlar. Yani bir ay bile sürmüyor düzeltmeleri. Olay burada aslında 1-0. Yani 1-0'ı bekleyeceğiz ve göreceğiz. Benden daha eski oyuncular var. İletişimde de olduğum, içerikte üreten YouTube'da. Hani onlar bile daha hala sert yorum yapmıyorken ben bu kadar çok sert eleştiremem. Ki ona rağmen eleştiriyorum bu arada yer yer. Hani kendimle de böyle tutarsız bir insanım. Ama yani 1-0'da asıl akla karayı göreceğiz biz. Hani bakalım bize ne vaat ettiler, elimizde ne var, o zaman göreceğiz ve asıl büyük eleştirileri de büyük övgüleri de bence o zaman yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı. Yani şimdi bazı hazırladığım soruları aslında yer yer konuştuklarımız içerisinde de değindiğimiz için bir yana elemeye çalışıyorum. Hı hı. Ya hatırlamak için kenara not ettim arkadaşlar, normaldir. Tabii canım. Yani hak verirsiniz ki. Bu arada Şimdi bölüyorum, çok kusura bakma ama hı, yani arkadaşlara da bunun tekrar duyurusunu geçeyim. Konuştuğumuz şeylerin hiçbirini yazarak okumuyoruz. Yani ben şu an mesela o ekrana bakıyorum ama ikinci monitörüm tarafında kamera burada. Ana ekranımda Asım'ı görüyorum. Asım da sadece soruları görüyor ve soruların bile spesifik olarak sadece konu başlıkları olarak paylaştık. Hani o da şundan dolayı hani şunun videosunu çekmiştim, ona gerek yok yok o gibisinden. yansır zaten ya. Hani Ha ben burada yani okusam o adam katlanamaz ki, tab kapatır gider zaten yani. tabii tabii yani hiçbir şey yazılı değil, spontane gelişiyor tamamen. O yüzden hani sürçülisan olduysa ya da işte eksiklikler, Tabii tabii. fazlalıklar olduysa affolsun yani arkadaşlar. Sanki canlı yayındaymışız gibi akıyoruz şu an. Hani onun altını çizeyim. Hiçbir şey planlamadık. Şu arka planı falan bile hani yayına girmeden önce tak 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 hemen hallettik, öyle söyleyeyim. Bunun da hatırlatmış olayım tekrar, evet. Evet. Ya şunu özellikle sormak istiyorum ya. Ona dair bir duyum geldi mi? Sen de değinmedik. Yani Crucible değil de veya Pestilence gibi değil de daha böyle diğer ARP'lerdeki gibi
başlayayım işte sonuna kadar gideyim. Hı hı. Şeylerle de uğraşmayayım çok fazla. İşte düşecektim, kalkacaktım falan filan uğraşmadan. Hı hı. Biraz daha aksiyona odaklı. Hı hı. Gathering'i de bir kenara bırakıp sonunda da bir boss'u olan böyle bir ekstradan bir content de fikirleri var mı? Buna Hı dair hı. herhangi bir yorumda bulundular mı? Yani çünkü şu anda biraz daha hibrit, daha böyle Evet. iç içe. Her ne kadar Crucible'da tamam o tamamen aksiyona odaklı olsa da Hı hı. yine de kat geçiyorsun yani arada. Hı hı. Hı hı. Ee, Ekstradan bir loading ekranına giriyorsun. İşte ki senin karşına farklı bir şey çıksın. Hı hı. Rastgele bir dizaynı çıksın. Veya onlar da rastgele mi yoksa fix mi? Onu da tam olarak bilmiyorum ama ee, Pestilence bossları mı yok. diyorsun? Crucible. Crucible. Crucible boss'u sondaki Boss değil. Katları. neyleri? Çok sesin Katları. 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 Hı Şeyler hı. haritalar belli. Yani dizayn edilmiş haritalar ama sırası rastgele, evet. Yani Ha, anladım. aynı her girdiğinde Anladım. farklı sırayla geliyor. Farklı kombinasyonda yaratıklar çıkıyor. Evet. Anladım. Ya ben şunu demeye çalışıyorum. Sadece tek bir loading ekranı olan, Hı hı. başı ve sonu olan direkt. Hı hı. Hani Crucible'ın başlangıcı ve en son boss'unun tek bir loading ekranında Hmm, olup böyle bir anladım. öyle bir dizayna gitmeyi düşünüyorlar mı acaba ekstradan bir content olarak? Vallahi Ya şey daha konuşuluyor. böyle map gibi yani. Efendim? Bir Alo. bağlantı benim mi gitmeye başladı Geliyor mu acaba? şu anda sesim? Böyle bir kesik kesik geliyor. İnternet bağlantımı Şu kontrol an düzeldi mi? ediyorum. Evet, şu an düzeldi. Tamam. 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 Yok benden kaynaklıdır büyük ihtimalle ya. Okey, okey. Benden de Benim olabilir. Valla ona en evet. yakın en son şeyden bahsediliyordu. 1.0'da gelecek mi, bu kesin mi değil mi emin değilim ama şu konuşuluyordu. E, Bullet Hell modu. Bu Vampire Survivors oyunundan bilirsiniz. Bullet Hell Evet modu. mesela evet. Evet, yani buna tarif etme en yakın bu tarz bir modun geleceğine dair konuşuluyordu. Ama bu 1.0'da mı gelecekti tam emin değilim. Yalan olmasın. Ben öyle kalmış aklımda ama 1.0 sonrası için de olabilir. Çünkü 1.0'da Crucible'a ekstra bir mod gelecek. O mod Bullet Hell miydi yoksa o sadece gelecek için mi konuşuluyordu ondan emin değilim. O da hani dediğin mantıklı olacak. Tek bir harita, dalga dalga gelen Hı hı, işte düşmanlar. Biz orada hayatta kalmaya hı hı. çalışacağız. Hatta şunu bile söyledi Thomas. Ee, Siz aynı anda dalgalarla boğuşurken düşman dalgalarıyla e, atıyorum beşinci dalgaya geldiğinizde boss gelecek ama dalgalar da bir yandan gelmeye devam edecek falan. Hani tamamen böyle bir kaos Anladım. falan yani. Ee, Öyle bir mod olacak. Tower Defense modu haricinde. Hani o çok daha farklı bir kafa ama konuşuluyor ve talep de ediliyor forumda falan da. Hani yaklaşık bir yıldır ara ara Hı. hep isteniyor. Bu da 1.0'a gelir mi Ben hiç gelmez mi bilmiyorum özdeşleştiremedim ama aslında. Ama ya Sacrament'i savunduğumuzu düşünsene mesela oyun modu olarak. Çıkıyoruz surlara anladım. falan. Anladım. Hani o Anladım. tarz bir şey olabilir mesela belki ama 1.0'da olur mu olmaz mı orasını bilemiyorum. Hani konuşulan sadece bu iki oyun modu var aklımda Hı kalan. hı, Onun dışında zaten çok konuşulmadı yani. Hani ben de elimden geldiğince kaçırmadan takip etmeye çalışıyorum. hı hı, hı hı. En yakını bu Bullet Hell mantığı yani. Bu da Crucible'a eklenecek. Hani eninde sonunda eklenecek öyle bir mod. Anladım. Vallahi bayağı konuştuk ya. Ee, Evet, evet. gene Zaman da akıp geçti. gene Valla senin de ağzına sağlık bu arada. Sorular da çok güzel. ya, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Hani yani ekstradan benim sormadığımda senin eklemek istediğin bir şey varsa Hı hı. onu da yine bir aktar istersen ama benim soracaklarım bu Valla kadar. Yani aklıma gelen şeyleri ben dilim döndüğünce sorup e, cevabını almaya çalıştım. Bayağı da tatmin edici oldu zaten cevaplar. kesinlikle. Sorular da E, bir o kadar. Hani ben de düşünüyorum bir yandan var mı atladım diye ama hiç sanmıyorum ya. Çok dolu dolu geçti bence. Sizin arkadaşlar eğer varsa hani aklınıza takılan bir şey e, ya da bilip burada eksikliğini gördüğünüz şeyler, videoda eksikliğini gördüğünüz şeyleri yorumlarda belirtin. Oradan ilerleyebiliriz. Keza.
Yani senin varsa ekstra başka bir sorun şu an aklına gelen mesela. O şekilde. Yoksa da açıklamalar kısmına da dediğim gibi şeyleri ekleriz. Tabii canım, tabii. Diğer video. Bir de şu belki şeyleri ekleyebiliriz. En çok kullanılan siteler bilgi Hmm. almak için veya karakter build'i yapmak için. Onu direkt Sonuçta şeyden dediğim gibi ulaşabilirler zaten. O videoyu da eklerim ben. Build nasıl yapılır diye ben bir video çektim ve hangi araçlar kullanılıyor. Orada zaten hepsinin linki olur. O videodan da aynı zamanda hani build yapmanın detaylarına ulaşırken siteleri de bulabilirler aslında. Oradan doğrudan hani 2-3 site var zaten şu an aktif olan. Bakabilirler. Valla o zaman tekrar bir çok düşünüyorum bir şey teşekkür ediyorum. atladım mı diye ama yok. Hani Tamam. gayet Ben tekrar çok doyurucuydu. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Hem tekrar cevapladığın Asım. için, hem yardımcı olduğun için, hem Hı de hı, konuk ettiğin için diyelim. hı Çok hı. teşekkür ederim. Tamamdır o Buradan zaman. sonra artık yayına mı geçeceksin, nasıl yapacaksın bilmiyorum tabii de. Ben Vallahi müsaadeni bakalım. isteyeyim o zaman. Estağfurullah, ne demek ne demek. Ben de o zaman arkadaşlarıma teşekkür edeyim. Bu kadar süre boyunca bizi izlediğin, sohbetimize dahil olduğun için. Yayınlara da en kısa zamanda tekrar başlamayı düşünüyorum. Dediğim gibi şu sıralar birazcık altyapım sıkıntılı olduğu için Hı hebele hı. hübele oluyor. Bazen açabiliyorum, bazen açamıyorum. Ama bu videoluk bu kadar diyelim o zaman. Eğer Bir de hoşunuza şunu da git... ekleyelim tabii. Tabii, Hani buyur, buyur. o kadar da dil döktük. Şimdi buraya kadar dinlediyse, izlediyse arkadaşlar da bir like'ı, bir Tabii. yorumu, yani Teşekkür ederim. eksik Yani etmezlerse çok iyi olur. evet Ya abi. özellikle bir akıllarına gelen soruları da alta eklerlerse hem burası ekstradan bir forum gibi de olur yani. Cevapları da Kesinlikle. verilir. Kesinlikle. Bilgi paylaşım yeri de olur. İyi Güzel olur yani. Kalıcı hatırlattın. bir video olursa Ben o kadar güzel olur. konuşmaktan şey yaptım. Onu unuttum bile. Normalde videolarında da söylerim hep dediğin gibi. Yani burada biz bir yandan da bu oyun neslinde bir Türkçe topluluk da oluşturmaya çalışıyoruz bu kanal üzerinden. O yüzden hani bizi bu video ile keşfediyorsan arkadaşım ve buraya kadar da izlediysen sana öncelikle bir saygı duruşu, sonrasında da senden ricam bir abone ol butonuna tıklaman olacaktır. Bu tarz videoların, hatta bu tarz konseptin de devamını gelmesini istiyorsan yorumlarda belirt ki, çünkü dediğim gibi fikir babası Asım ve tekrar teşekkür ediyorum sana Asım hani bu fikir için. Ben teşekkür ederim. Hayal ettiğimden de çok daha keyifli geçti. Hani ben açıkçası isterim devamı olsun bu serinin ama günün sonunda arkadaşım sizsiniz karar merci. Yorumlarda o yüzden belirtmeyi unutmayın. Devamını istiyorsanız like butonuna da basmayı unutmayın diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizden bu kadar o zaman. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.